Herkese selamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle berbat sesim için kusura bakmayın. Şifayı kapmışım. Yayın sırasında da sürekli öksüreceğim galiba. Ama Eray hocam sağ olsun beni bu dertten kurtaracak. Eray hocam hoş geldin. Cuma hocam hoş geldin. Ahmet hocam sen de hoş geldin. Hoş Hepiniz bulduk. hoş geldiniz. Selamlar arkadaşlar. Cuma'cığım, Ahmetciğim, Selamlar. Berk'cim selamlar. Diğer arkadaşlara da selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Valla ben de 10 gündür bilgisayarım bozuk. Servise gönderdim. Geçmiş İşte olsun. tamir edilmesini bekliyorum. Yeni aldığımız bilgisayar arıza yaptı. Büyük bir arıza oldu. Böyle uzun zamandan beri, daha doğrusu geçmişten kalan bir bilgisayarla idare etmeye çalışıyorum. Ahmetciğim, geçenlerde senin başına gelmişti galiba, değil mi? Çok Benim zormuş. bilgisayarım bozulmadı aslında ama Ha, başka bir ben şeydir karıştırmışım herhalde. o zaman ya. Olabilir. Muhtemelen karıştırdım. Ya benim internet Hakikaten yoktu. zor Böyle bir şey. taşındığım için modem problemi Ha, vardı. senin internet, evet. Modem Bilgisayar değiştirdim. büyük problemmiş. Aynen. Cuma'cığım, hoş geldin tekrardan. Diğer Merhaba, hoş arkadaşlara da bulduk selamlar. arkadaşlar. Nasılsınız? Merhabalar. İyidir hocam sen nasılsın? Geçmiş olsun Berk, İyiyiz teşekkür vallahi ederim. Cuma'cığım. Sen Teşekkür nasılsın? ederim. Geçmiş olsun bu arada belki. Çok teşekkür ederim. Bugün ben daha çok modere edeceğim. Sizlerden destek bekliyorum. Aynen. Sen aynen Cuma o çok iyi açığı kapatır hissetmiyorsan diye çok tahmin ediyorum. Cuma o açığı kapatır diye tahmin ediyorum ya. Bence de. elimden Katılıyorum. geldiğince ya. Teşekkür ederim. Öncelikle genel anlamda bir neler yapacağız onlardan bahsedeyim ben çok kısa. Bugün çok fazla ise konuşmayalım dedik. Hem hocalarım hem biz birlikte konuştuk. Evet. O konuda bir karar aldık. Hani dedik daha çok böyle yatırım psikolojisi ya da yatırımlarla, trade'lerle ilgili sorular, merak edilenler ara ara çok soru geliyor zaten hepimize. Onları burada bu postun altında paylaşırsanız onlar üzerinden hep birlikte kendi fikirlerimizi paylaşalım. Çünkü burada Evet. herkes kendi konusunda gerçekten çok deneyimli. Bence güzel bir bilgi aktarım yayını olabilir bugün için. Öyle düşünüyorum. Berk, şu Ee, en eski paylaştığımız o space şeyi, böyle en fazla beğenilen, yorum yapılan vesaire, onu retweet etsen, herkes onun altına yazsa, senin profilden görüp. ilk paylaşımı diyorsun Aynen, sanırım ilk değil mi? paylaşımı. Daha rahat olur. Hepsine ayrı ayrı yorum geleceğini. Şu anda bu postun altına geliyor mu peki yorum? Aslında bunun altında olsa hepsi toplu toplu daha iyi olur. Hem katılanlar da yorum yapar. Mesela Kemal Muratan yorum yapmış gibi. Öyle mi yapalım? Nasıl yapalım? Fark Bence etmez. bu postun altına gelsin. O host yazıyor değil mi? Senin Evet, profiline girdiğimde evet, bir evet, evet. başlıyoruz var, bir de hemen altında host yazıyor. Evet, ona Ha, gelirse şu tamam. anda mesela Kemal Hı, Muratan yorum yapmış. Bu hı. şekilde bunun altına gelirse toplu olur. Ben de buradan en azından soruları rahat okuyabilirim. AMD ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Tepeden %11 düşüş yaşadı demiş. Soru bir, hisse bir. Intel ile ilgili bu CPU pazarında bir pazar payı korkusu gibi bir şey okumuştum. Büyük ihtimal nedeni o. Ha, Bir de Nvidia bu AMD seneye daha böyle Nvidia ile kapışabilecek bir çip çıkaracak. Yani genel olarak böyle bir beklenti var. Bu anlamda işte Nvidia'nın Rubin çipinin tasarımını tekrar gözden geçirdiği gibi bir haber vardı. Oradan bir yükseldi. Daha sonra Nvidia bunu yalanlayınca onu geri aldı. Bir de bu Intel ile ilgili genel olarak daha olumlu giden bir piyasa var. Onun AMD'den CPU'da pazar payı alabileceğine dair beklentiler oluştu. Bu da kısa vadeli bir geri çekilme yarattı. Bence boş bir muhabbet ama yani sebebi bu gibi geliyor bana. bence de öyle. Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Intel Trump yönetimi uğraşıyor da hani Intel'i kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama çok zor ya. Yani Intel'in rekabet etmesi Nvidia, AMD gibi büyük rakiplerle, Broadcom gibi büyük rakiplerle rekabet etmesi falan çok zor yani. Şu an böyle çok büyük yatırımlar alsa bile yine de o seviyeye ulaşması onlara yani onlarla rekabet edecek GPU'lar ve çipler üretmesi yine de yıllar alacak. Yani şu anki Intel muhabbetinden dolayı AMD satıyorlarsa korkarak bence çok büyük hata yani. Bence saçma bir hareket olur. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Benim görüşüm şöyle, AMD'nin düşme sebebi normal piyasa
geri çekilmesiyle oldu aslında. Yani düşmesi için bir sebep yoktu. Şimdi tabii düştükten sonra toparlayamama sebebi, Nvidia bilançosunun bekleniyor olması. Yani Nvidia bilançosundan dolayı bence baskılanıyor. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Hani Intel'in çok etki edeceğini Ya düşünmüyorum şu açıkçası. beni şöyle düşündürdü. Nvidia daha güçlü kaldı. Yani Nvidia çok daha güçlü kalınca AMD'ye göre. Bir de tam o zamanlarda bu haberler vardı. Yani onu düşündüm genel olarak ama Evet, evet. Nvidia yani son zirvesine oldukça yakın. Sadece yüzde kaç kalmış? %1,5 falan kalmış tekrar yeni zirve yapmasına. Ama AMD evet daha aşağıda dediğin gibi. Normal ya. Yani olur böyle şeyler. Bu arada Cuma'nın sesinde kesintiler oluyor ama benden mi kaynaklanıyor, Cuma'dan mı kaynaklanıyor? Ona göre ben internetimi düzenleyeyim ya da Cuma'ya da böyle bir bilgi vermiş olalım. ben çok net duyuyordum Siz açıkçası ama. Ben de net o duyuyorum zaman şu benden anda. kaynaklanıyor. Ben şimdi bir Ben internetimi değiştiriyorum, koparsam AirPods kulaklıktan bağlanıyorum Eray, bilmiyorum. herhalde buradayım Ondan olabilir mi? şimdilik. Şu anda net geliyor Tamam, ben Cuma hocam. Wi-Fi'yi kapattım. Direkt olarak Tamam, şebekeye tamam. bağlandım. Az önce bana kesik kesik gelmiş çünkü. Anladım. Sen ne diyorsun Eray? AMD neden zayıf? Siz sesimi duyabiliyor musunuz? Evet duyuyoruz. Evet geliyor. Belki sesim geliyor mu acaba? Ya, Geliyor, alışveriş evet. Biz seni duyuyoruz Eray. Duyuyoruz. Tamam, okeydir. Ben de Intel'le ilgili olarak şunu söyleyeyim. Yani geçmişin devi belki bugün AMD'nin yerinde, AMD'nin yerinde olabilecek bir dev. Maalesef kötü yönetim ki en son işi bırakan CEO, hani Butan'dan önceki CEO ki Butan da o yüzden ayrılmıştı. İşleri hepten kötü, yani berbat etti. Öyle söylemek gerekiyor. Şimdi temelde mimari farklılıklarını, hani CPU ve GPU'larını işte 5, 7, 18 açıklarıyla birlikte kendi entegre, yani kendi sistemi içerisinde üretiyor. AMD ve işte Nvidia bunu Tayvan ve Samsung vasıtasıyla gerçekleştiriyor. Esasında önemli bir o var ama teknoloji ne kadar güçlü olursa olsun geldiğiniz noktada 5 nanometrelik üretmiş olduğunuz çipleri bile geliştiremediğiniz takdirde çok hızlı bir şekilde geri kalıyorsunuz. Bunu Intel'de acı bir şekilde gözlüyoruz. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde MD'ye yaklaşma, Nvidia'yı zaten saymıyorum ama yaklaşma gibi bir ihtimal var. Cuma az önce şey söyledi. Yani bir korku nedeniyle AMD'ye satıyor. Intel'i de satıyorlar. Yani herkesi satıyorlar şimdilik, en azından öyle söyleyelim. Yani Intel'deki o yönetim ki dikkat edin, şuna dikkatinizi çekeyim hatta. Butan'la ilgili olarak söylentiler çıktıktan sonra ve Trump önce bir senatoda çıktı. Sonrasında da Trump bununla ilgili olarak bir konu, yani Butan'a eleştiriler iletmeye başladıktan çok kısa bir süre içerisinde görüştü ve hemen akabinde enteresan bir konu ortaya çıktı. O da Intel'e işte %10'luk pay gibi bir konu ortaya çıktı. Dolayısıyla orada Intel'in arka planda gelecek ki SoftBank biliyorsunuz hani çok iyi ilişkiler var Trump'la, 2 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını ifade etti. Hani Intel'de bundan sonra gelebilecek haberler neler olacak? Biraz aslında şeyi ki yani parantez içeyim orada, AMD'nin MI350'si 400 işte o sonrasında 500 de vardı galiba planlamaları. Hani Intel'in kısa vadede ulaşma şansı yok. Ancak yani bundan sonra arka planda başka neler gelecek? Sadece bununla mı kalınacak? Yani %10'luk bir payla veya işte SoftBank'in yaklaşık %2 bir payla mı kalınacak? Belki aranması gereken sorulardan biri de bence Intel açısından bu olacaktır. Ama ne olursa olsun her halükarda görebileceğin en yüksek fiyat $30 seviyesinde olacaktır. Çünkü gerçekten büyük yatırımları vardı. Geçmiş dönemde de ifade etmiştim. İşte İtalya'da, Almanya'da, Hollanda'da, ABD'de iki tane inşaatlardan birini biz yapamayacağız dedi. 30 milyar dolarda 15 milyar doları ABD'de büyük bir mühendislik firmasını devretti. Gibi arka planda esasında temizlemesi gereken çok konu var. Bir de buna tabii teknoloji eklemesi gerekiyor. Yani Intel'in şimdilik zam şeyi zor. AMD ise bence yani Nvidia zaten hani elbette yetişilemeyecek teknolojilere sahip ama AMD de ona en yakın olmaya devam edecektir diye düşünmekteyim. Ben Eray Hoca'ya bir soru sorabilir miyim? Doğru ya, Ahmet sohbet Tabii, ediyoruz Şöyle tabii. zaten. hocam yani Sohbet edelim. B12 Estağfurullah. takviyesini ne kadar alıyorsunuz günde? B12 takviyesinin ne kadar olduğunu İnanılmaz bir hafıza da o Ahmet yüzden.
Ama şöyle, ben 46 yaşındayım. Yaklaşık olarak 20 yıldır sabah öğle akşam yemeklerim arasında yarım saat farklılık yoktur. Çok düzenli beslenmeye çalışırım. Sağlıklı beslenirim. Elimden Hı hı. geldiğince de işte böyle B12 almıyorum ama dengeli beslenmeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü ben bir okuduğumu yarım saat sonra unutan bir insanım. Gerçekten Yok yok, şaşırıyorum vallahi yani çok siz o konuşurken. konuda yani Clubhouse'da yayınlarımız vardı ilk, işte 6 sene falan olmuştur. Orada konuştuğumuz hisseleri bugün anlatırım. Onun üzerine eklemeler yaparım yani. Maşallah. Helal valla. Güzel hafıza var Harika. abi. İnanılmaz. Gerçekten öyle. Bilhassa Cuma Hoca ve Berk'e daha uygun bir soru sormuşlar. Mutallim Bey sormuş. Benim sorum en basitinden yeni başlayanlar için hangi zaman diliminde hangi ölçekle EMA'lar kullanılıyor? Ve en önemli soru EMA ile SMA arasındaki fark nedir? Ve hangi indikatörleri kullanmak lazım günlük hızlı bakış için diye sormuş Mutallim Bey. Cuma hocam önce sen buyur, sonra ben fikrimi söyleyeyim istersen. Yani ben şöyle söyleyeyim. Günlük grafik. Yani tabii nasıl trade ediyorsun? Yani trade amaçlı mı soruyor, yatırım amaçlı mı soruyor? O da önemli de yatırım amaçlı bakıyorsa, hisselerini kontrol etmek amaçlı bakıyorsa günlük ve haftalık bakması en mantıklısı. Hatta vadesi uzunsa direkt haftalık grafiğe falan baksın. Yani hiç günlükle zaman kaybetmeye, panik olmaya bile gerek yok. Ben EMA takip ediyorum. Ben SMA takip etmiyorum. Yani bence ya benim tecrübeme göre EMA'lar daha eee, şey nasıl söylesem daha doğru sonuç veriyor. Öyle diyebilirim. EMA'lar exponential yani üstel hareketli ortalama. SMA'lar ise basit hareketli ortalama yani simple moving average. S exponential hesaplaması SMA'ya göre birazcık daha komplike yani birazcık daha farklı. O yüzden ben EMA'ların daha doğru çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Bakayım şöyle ne demiş başka? Hangi zaman dilimi? Evet, günlük ve haftalık demiş ama trade ediyorsan örneğin, ne bileyim, günlük al sat yapıyorsan 5 dakikalığa bakacaksın ya da 1 dakikalığa bakacaksın. Hani scalping yapıyorsan 1 dakikalık en iyi zaman dilimidir ya da gün içi trade yapıyorsan 5 dakikalığa bakabilirsin. Ben genelde, 1 ve 5 dakikalığa bakarım. Hani sürekli değiştiririm. 5 dakikalıksa ya da 1 dakikalıkta hangisine tehlike görürsem ona göre pozisyonumu korurum veya satarım veya yeni pozisyona girerim. Eee, Veya 15 dakikalığa da bakabilirsin. Hani birazcık daha böyle birkaç gün daha tutarım ben bu pozisyonu diyorsan. Swing trade yapıyorsan 1 saatlik veya 4 saatlik en güzeli olur, swing trade yapıyorsan. Yani çünkü onda maksimum 1 hafta, 2 hafta veya hadi bilemedin 3 hafta falan gibi pozisyonlar açıyorsun. Yani en güzeli 1 saat ve 4 saat bu şekilde takip edilebilir. Ama ben hep günlük bakıyorum daha çok. Eğer böyle çok kısa vadeli bir trade açmadıysam. Bir de başka hangi indikatörleri kullanmak lazım demişsin. Bununla ilgili bir video yapmıştım aslında. Benim YouTube kanalımda bulabilirsin. Benim kullandığım indikatörler çok yok yani nasıl söylesem. Her zaman açık tuttuğum 1, 2, 3, 4, 5 tane falan indikatör var. Yani genelde hep bunlar açık olur. Onun dışında böyle çok fazla indikatör koyup kafa karıştırmam yani. Ne kadar basit o kadar iyi. Çünkü çok fazla indikatör koyarsan kafan o kadar karışır. Hangisine bakacağını şaşırırsın. Böyle diyebilirim. Teşekkürler hocam. Ben de şöyle açıklayayım, yani, Cuma Hoca'nın dediği gibi aslında zaman dilimi senin yapacağın trade'le çok alakalı. Bir scalping yapıyorsan 1-5 dakikalık zaman dilimlerine bakmak gerekir. Ama day trading yapıyorsan bunu 15 dakikalık, 30 dakikalık yapabilirsin. Swing trade yapıyorsan da ben mesela swing trade daha çok yapıyorum. Gün içinde de çok trade'lerim oluyor da en azından sizlerle paylaştıklarım swing trade. Günlük kapanış ve haftalık kapanışlara önem veriyorum. Ya saatlik ya da 4 saatlik de bakılabilir ama gün içi pazarlıklarla ben çok fazla ilgilenmiyorum. Yani gün sonunda alıcılar ve satıcıların tokalaştığı rakam benim için nihai rakamdır diyorum. O nedenle günlük mumlara çok çok daha fazla önem veriyorum. EMA ile SMA arasında da şöyle bir durum var. Çok pardon. EMA dediğimiz exponential yani üssel. Üssel ortalama oluşan son mumları daha çok dikkate alarak bir ortalama hesabı yapar. SMA ise bildiğimiz
normal ortalama hesabı yapar. Yani hepsini, bütün mumları toplar, kaç taneyse ona böler gibi düşünebilirsiniz. EMA'yı bence küçük zaman dilimlerinde ve daha hızlı trade edeceğiniz yerlerde kullanmak bence çok daha doğru. Çünkü son mumları daha çok dikkate alır. Bu benim bakış açım. O yüzden ben scalping'lerde daha çok EMA kullanıyorum ama benim swing trade'lerimde EMA hiç görmezsiniz. Simple moving average görürsünüz. O nedenle SMA'yı daha çok kullanıyorum swing trade'lerimde. Pratikteki farkı Ben de ben bu şekilde düşünüyorum. ben de bir ekleme yapayım. Çok daha hızlı trade işlemlerinde evet baktığınız başka şeyler. SMA biraz daha ben onu kullanıyorum. Bu arada onu SMA'yı kullanıyorum. Biraz daha şey ya, yani o günlük hareketlilikten, o iğnelerden falan biraz daha uzak olduğu için o gürültüden biraz daha uzak Evet. kalabiliyor. Daha sakin olabilir. Tabii benim vadem biraz uzun. Yani hani öyle kısa vadelerle bir işlem gerçekleştirmediğim için açıkçası SMA'ya bakıyorum. Dolayısıyla biraz daha hani yavaş, daha ortalamaları dikkate alması, e, daha sakin sinyaller üretmesi benim açıkçası SMA'yı tercih nedeninin en önemli Evet. etkisidir Evet, diyebilirim. ben de SMA Evet. için bunu Yani söyleyeyim. Yanında indikatörde de hani gen, genel, özür dilerim Cuma'cığım, genel indikatörler böyle bir iki tane indikatör koyduğunuz zaman, hani uzun vade için söylüyorum. Kısa vade için zaten arkadaşlar çok güzel özetledi. Hani uzun vadede en azından görmek istediğiniz sinyalleri arttırabilirsiniz SMA'da. Evet, yani uzun vadeli bakıyorsanız SMA, ama daha responsive, daha böyle kısa orta vadeli bakıyorsanız da EMA, yani Exponential Moving Average daha iyi diyebiliriz bu durumda. Evet, kesinlikle. İndikatörler konusuna gelecek olursak ben hiç indikatör kullanmıyorum. Videolarımda, grafiklerimde RSI'yi görüyorsunuz. O da çok kişi soruyor ve görmek istiyor. Grafiklerde onu da görmek istiyor diye aslında sizler için paylaşıyorum ama ben dikkate almıyorum. Yani pozitif uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk vesaire pek benden duymamışsınızdır. Çok dikkate almıyorum. Çoğu kez beni yanıltmıştır. Belki de benim sistemime göre beni yanıltıyor, bilmiyorum ama yani pozitif uyumsuzluğun çok uzun sürüp düşüşün devam ettiği ya da tam tersi olduğu durumlara da çok denk geldim. O nedenle benim için önemli olan destek, direnç ve trend noktalarıdır daha çok. İndikatöre pek bakmıyorum. Diyelim, bir soru daha var şurada. Uzun vade yatırımın yanında sürdürülebilir day trading mümkün müdür? Merak ediyorum. Fikriniz nedir demiş Oğuzcan. Cuma hocam, senle başlayabiliriz yine istersen. Bir dakika, soru neydi? Bir daha söylesene. Uzun vade yatırımın yanında sürdürülebilir day trading mümkün müdür? Merak ediyorum. Fikriniz nedir? Yani day trading'de sürekli kazanamazsın. Öyle bir şey yok. Tamam mı? O ben sürekli kazanıyorum diyen varsa da yalan söylüyordur, yani kulak ardı et. Bir kere bu bir. Day trading'de muhakkak kaybedeceğin günler de olacak. Hatta çok kötü kaybedeceğin, terste yakalanacağın günler de olacak. Bunu göze alıyorsan day trade yaparsın. Ama kazandığın gün sayısı kaybettiğin günlerden daha fazlaysa ve kazandığın para kaybettiğin paradan daha fazlaysa totalde kârlı çıkıyorsun. Day trading bu. Ama yatırımda kârlı çıkma oranı daha fazla. En azından Amerikan borsasında. Eğer tabii ki iyi şirketler seçersen. Hani öyle karambole şirket seçmiyorsan, öyle değil. Ama ben hem yatırım yaparım, bir yandan da trade yaparım, oradan da para kazanır, o kazandığım parayı da yatırım portföyüme atarım diyorsan mantıklı. Ama her insan trade olayını başaramaz. Yani çok iyi öğrenmen lazım, çok zaman harcaman lazım. İlk zamanlarında, belki ilk 1 yılında, 2 yılında kaybedeceksin, sürekli para kaybedeceksin. Bazen yeri gelecek, "Ya, bu nemere yetişmiş, ben pes ediyorum." diyeceksin. Böyle zamanların olacak. Yani biz hiçbirimiz, ya da ben en azından kendi adıma konuşayım. Ben direkt kazanarak başlamadım ya. Ben çok paralar kaybettim trade yaparken. Hâlâ da günlük trade açarken hâlâ da kaybettiğim zamanlar oluyor. Ama günün sonunda, şöyle, kayıtlarını tutarsan, hani, bugün profit mi yaptın, zarar mı yaptın? Mesela bunu gün gün kaydediyorsan ve ayın sonunda baktığında kârda mısın, zararda mısın? Kârdaysan güzel, bir sorun yok. Ama zarardaysan, sürekli zarar ediyorsan, her ay sonunda baktığında her ay sonunda zarardaysan, o zaman demek ki sana göre değilmiş, yapmaman gerek yani. Bu şekilde diyebilirim. Ama ben hiçbir şekilde çalışmam, başka bir işe gitmem, ben yatırım yaparım, bir yandan da trade'imi yaparım, oradan da kazanır, oradan kazandığım parayı da yatırımlarıma atarım, günlüğümü ya da hayatımı bu şekilde kazanırım diyorsan çok zor olduğunu söyleyeyim. Genelde bu tarz düşünen insanların
%70'den fazlası kaybediyor. Yani trade yapanların sadece %25 ila 30'u başarılı olabiliyor. Bunu söyleyebilirim. Ya bu benim uydurduğum bir şey değil. Bu istatistiksel. Yani CFD trade yapmana izin veren broker'ların hesaplarına gir örneğin. Capital.com, Trading212 veya işte başka platformların hesaplarına gir. Zaten direkt seni uyarırlar. Bak, günlük trade yapan insanların %80'e yakını para kaybediyor. Biz baştan uyarımızı yapıyoruz diye. Çünkü bu onların yasal sorumluluğudur. Devletler bunlara bu uyarıyı yapmalarını şart koşmuştur. Yani sen ben o %20'lik kısma girebilirim, bunu başarabilirim diyorsan bu durumda trade yapabilirsin ama yok ben o kadar başarılı değilim, çok anlamıyorum, çok fazla bilgim yok, gündemi çok hızlı takip edemiyorum diyorsan o zaman al tut yapacaksın yani en basit şey. Bu şekilde. Eee, Yani ben bir trader değilim ama ufak bir konuşmak istiyorum açıkçası. Yani şöyle bir durum var. Açıkçası bir trend takibi varken, yani trend takibi gerçekten çok kolay bir şey. Bir hissenin hikayesi varsa, finansalları varsa o hisse zaten gidiyor. Bu anlamda da teknikten bakarak hani 50 günlüğün üstündeyse bilhassa ve genel anlamda bir yükselen kanal içerisindeyse yani o hisseyi vurabildiğiniz kadar yukarı vurmanın çok daha sağlıklı, garanti bir yol olduğu kanaatindeyim. Hani bunun haricinde ama kısa vadeli ne kazandırıyor diyorsanız ya benim kısa vadeli bugüne kadar bana kazandıran şey haber oldu. Yani haberlere ya da makroekonomik durumu okuyarak yaptığım hamleler oldu. Nedir bunlar? İşte birkaç gün yani birkaç gün değil bir 6-7 gün önce paylaştım. Cuma gününe kadar bir geri çekilme bekliyorum. Oradan sonra da bir V hareketi bekliyorum demiştim. Niye? Çünkü tarım dışı istihdam açıkçası çok net anlamda Fed için çok önemli bir mesele. Yani en önemli verilerden bir tanesi ve tarım dışı istihdam çok kötü bir şekilde revize edilmişti. Bu da faiz indiriminin ihtimalini neredeyse %100 yapmıştı. Buna dair bir konuşma geleceği de belliydi. Buna göre mesela böyle bir konuşma gelecekse ne yükselecek? İnşaat şirketleri yükselecek, PGE yükselecek, Upstart yükselecek vesaire. Önemli olan ne zaman girdiğin ve buradan makroekonomide yorumlayıp yani o gün mesela PGE %13 yapmıştı. Yani hatta daha fazla yaptı ama aklımda kalan %13 küsürdü. Upstart gene bir %8-9'ları bulmuştu diye hatırlıyorum. Birçok hantal Diri Horton'dur, Lennar gibi hantal inşaat şirketleri bile o gün %5'lerin üstünde getiriler getirdi. Ve bunun sadece bunu spot olarak düşünmemek lazım. Yani bunun opsiyonu da gayet mümkün yapılabilir. Ve bu da çok sağlam para getirebilir. Yine çok kötü bir haberde tabii bunun da VIX çok hızlı bir şey ama VIX'i yakalayabiliyorsan çok hızlı şekilde gidebiliyor. VIX üzerinden bunları yapabilirsin. Yine açıkçası yani biraz hafızası var genel olarak piyasaların. Örneğin Trump'ın bu tarife meselesi ilk geldiğinde hafıza direkt 1929'dan sonra büyük buhrandan sonra bir tarife dönemi yaşanmıştı. Ona gitti. O dönemde işte genel e, dünyadaki ticaret hacmi %60 oranında azaldı. Çok uzun yıllar süren bir e, borsalarında çok uzun süre tekrar zirvesini aşamadığı 10 yıllar yaşadık yani. O hafızada olduğu için yapay bir krizde bile çok hızlı bir şekilde Nisan'da gördük. Ayıya girdik yani öyle teknik anlamda ayıya kadar götürdü bizi. Sonradan da açıkçası yani tarifelerin en kötülerini atlattık. Daha ılımlı mesajlar geldi. Yapay zekanın verimi ayrı bir şekilde şu an Amerika aslında çok iyi değil ekonomi olarak şu ara ama yapay zekanın getirdiği verim çok yüksek. Bilhassa firmalarda ve şirketlerde iyi bilançolar görüyoruz. Nispeten son zamanda benim gözüme takılan ve fintechlerin ve klasik işte bu mesela yemek yeme işte ne bileyim Chipotle'dir bilmem ne. Burada tarifelerden etkilendiğini görüyorum. İşte Amazon'un ben bir miktar tarifelerden etkilendiğini görüyorum vesaire. Yani biraz makroekonomiden de hareket ederek de çok kısa zamanlı haberlerden ya da analizlerden önemli şeyler çıkabiliyor diye düşünüyorum. Mesela bu ara uzay hisselerinde daha kuvvetli bir gidişat var gibi.
Ben de day trading için, ufak bir iki not, düşeyim. Cuma Hoca'nın dediklerine zaten baştan aşağı katılıyorum. Day trading'in zaten temelinde gün sonu, pozisyonları kapatma vardır. Birincisi bu başlı başına bir risk. Yani bunu ayarlayabilmek bir mesele. 2'ncisi zaten, çalışmıyor olmanız lazım ve uzun süredir trade ediyor olmanız lazım. Yani çok deneyimli insanların bile çok iyi bir şekilde yapamadığı bir sistemden bahsediyoruz. Win rate'iniz çok yüksek olacak. Yani bu kadar olumsuzluğu ve riski cebinize alarak day trading yapmak çok makul değil. Emin olun scalping trading day trading'den çok daha rahat ve e, daha win rate'i yüksek oluyor. Daha zor gibi görünse de. O nedenle day trading bence de çok fazla yanaşılmaması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Eray Hocam senin eklemek istediğin şeyler olur mu? Yok, aman söyleyemedim. Day trading tarafında çok fazla yokum. O yüzden söylediklerinizin hiçbirine katılmıyorum çünkü bilmiyorum diye böyle takımı Sen işin swing mi neticesi yok yapıyorsun Eray yani daha çok? o tarafta Abi benim yatırım tarzım biliyorsun ben biraz da sektör tarafında yatırımcıyım. Geçenlerde bir yayında ifade etmiştim. Yabancı bir YouTube kanalında söyledi. Nesil yatırımı diye çok hoşuma gitmişti. Artık onu kullanıyorum nesil yatırımı diye. Öyle yatırımlar Hı yapıyorum hı. zaten biliyorsunuz. Ama kısa böyle habere dayalı bir şey gördüğüm takdirde alım satım işlemleri yapıyorum. Onun haricinde böyle günlük çok yaptığım söylenmez açıkçası. Evet. Peki o zaman Hamit bir soru sormuş. Genelde trade'ler sorulmuş gibi görünüyor. Trader için önemli ön koşullar nelerdir ve deneyimleriniz nasıl başladınız ve daha başarılı olmanıza ne yardımcı oldu? Borsada psikoloji ve deneyimleri ve ipuçları demiş Hamit. Var mıdır yorumu olan bir şey söylemek isteyen? Valla ben çok sık trade yapmıyorum. Yani çok sık day trade yapan birisi değilim. Çünkü ben çok sık böyle bilgisayar başında duran birisi değilim. Yani, sosyal medyada aktifim bayağı. Hatta çoğu kişi yazıyor, "Hocam sen hiç uyumuyor musun?" falan diye ama, genelde telefonum elimde, telefondan falan bakıyorum. Ama, video çekeceksem ya da böyle bir analiz falan paylaşacaksam kendi grubumla, o zaman bilgisayar başına geçiyorum. Ya da böyle çok bariz bir fırsat görmediysem day trade yapmıyorum. Ben genelde swing'çiyim ya. Ben böyle bir şey görürsem, bir trend yakalarsam, güzel haberler görürsem bir şirkette pozisyon açıp genelde bir hafta, 2 hafta veya hadi bilemedin 3-4 hafta bekleyip, hani, güzel bir kârla satma taraftayım. Bazen böyle spot hissede bile bir swing'le ya çok kısa zamanda 2-3 haftada bile %100 kâr yakalayabiliyorsun. Yani bir hisse örneğin $5'dan $10'a falan gidebiliyor sadece bir haftada bile. Böyle şeyler olabiliyor. Bence day trade yaparım, ben day trade, de başarılı olurumdan ziyade benim tavsiyem swing trade nasıl yapılır? Bunu araştırsın insanlar. Swing trade bence çünkü başarı oranını daha fazla arttıran bir, olay. En azından ben böyle söyleyebilirim. O yüzden SMA kullanın arkadaşlar. Derim abi. Sehmacılar arttı. Yani tabii yok ya hazır yeri gelmişken bu arada hani aşağıda değerli arkadaşlar var onların da yorumları olursa hani dinlemekten memnuniyet duyarız. O konuda böyle kısaca bir hatırlatma Tabii yapmak ki. istedim. Eee Bir soru var. Okuyayım mı? tabii Ha, tabii. pardon ya sen Hayır hayır konuşacaktın dedim. ben de soru Tamam. bakıyordum. Dinliyorum. Öyle mi yapıyordun? Tamam. Investor Airman sormuş. Uzun vade lot arttırma stratejilerinden bahsedebilir misiniz? Maaş yattıkça ekleme yapıyorum. Hisselerime ancak ufak ufak olsa bile trade ile lot arttırma stratejinizi merak ediyorum demiş. Evet. Ya ben bunu çok yapıyorum aslında. Ben başlayayım madem öyle. İşte en son şu düşüşlerde Rocket Lab ve Nibius eklemiştim. Birini %24 kârla, birini %12 civarı bir kârla sattım. Yani orada şöyle bir durum var. Herkesin tabii stratejisi, portföyde taşıdığı risk algısı vesaire çok farklı ama ben mesela yatırım hisselerimi, büyüme hisselerimi portföyümün %30'unu geçmeyecek şekilde eee, tasarlıyorum. Çok düşüş dönemleri olursa da kendime bir sınır koyuyorum. %10'da burada alırım diye. Orada alıyorum ama o %10 aldığımı da yükselişlerde satmak üzere alıyorum. Bu sayede ben ne yapmış oluyorum aslında? Asıl mallarımın şeylerini düşürmüş oluyorum. Maliyetini düşürmüş oluyorum. Ya da oradaki karla gidip tekrar eğer o hisseden alacaksam lot arttırmış oluyorum. Bu şekilde yapılabilir. İşte her ay alma yöntemi olabilir ama trade'le ancak bu şekilde yapılabilir.
Onda da yine tabii teknik analizi kullanıyorum kendimce. İşte çok ciddi desteğe geldiğinde bu hareketleri yapıyorum ya da çok ciddi satış olduğunda ve hala trendin boğa olduğunu düşünüyorsam, bir alım fırsatı görüyorsam bunu yapıyorum. Sonrasında da normalleştiğimizde de evet daha çok yükseleceğini bilsem de belki onları elden çıkarıyorum. Çünkü stratejimin dışına çıkmak istemiyorum. %40 mesela benim açımdan %30 belirlemiştim. Yüksek bir oran portföyümde yatırım ve büyüme hisseleri olarak. O nedenle bunun dışına çok çıkmıyorum. Ben ufak bir bahsedeyim. Açıkçası yani gelen parayı düzenli olarak yatırmak yani bir yöntem ama ben daha çok yani daha düşüşlerin olduğu, daha gereksiz düşüşler diyebilirim buna. İşte yapay bir kriz yarattı mesela Trump. Bizim için bir ne diyelim, önemli bir durumdu. Yine işte bu CrowdStrike hatırlıyorsunuz. Uçaklar uçamadı dünyada vesaire. Tüm sistem çöktü Microsoft'un, Windows'un vesaire. Çok büyütüldü olay, çok düştü ve oradan çok hızlı yükseldi. Şimdi geri geliyor. Şimdiki geri gelişinin bence bir nedeni var ama onu geçiyorum. Şöyle yani lot arttırma meselesinde ben sadece şuna bakıyorum açıkçası. Endeksi etkileyecek bir durum var mı? Endeksi etkileyeceğini düşündüğüm bir durum varsa aldığım ortalamam ile karım arasında çok fark yoksa hala karlı durum. Mesela benim için %25, %20 vesaireyse onu elimden çıkartır ve aşağıdan alırım. Ama şunu yapmıyorum yani hani Sizzle'dan bahsedeyim örnek vermem gerekirse $30 ortalamayla girdiğim bir şirketten bahsediyoruz. Bir ara işte hızlı şekilde bilanço sonrası 70'e gitmişti $70. Sonra 130'a gitti, 110'a düştü, yükseldi falan. Yani burada sırf teknikle hareket etseydim bir yerde bunları sata büyük ihtimal 70-80'de bitirirdim elimdekileri. Ama ben bunu 183'e kadar takip ettim. Ondan sonra da kendi ölçtüğüm adil değerin yukarısına gittiğini fark ettikten sonra biraz geri çekilmedi. Korktum ve 170'ten çıkarmıştım mesela elimde. Gibi. Mesele şu yani ama hani az bir miktar kârdaysam ve endeksle ilgili olumsuz kısa vadeli ya da daha uzun vadeli bir şey düşünüyorsam ve maliyetimle arada çok fark yoksa onları elimden çıkartıp daha aşağıdan almayı tercih ediyorum tabii ki. Ama yani çok önemli bir ortalamam varsa onu bozmak gibi yani %3-5 daha fazla kazanacağım diye bunu yapmıyorum açıkçası. Yani çünkü psikolojiyi zorlayan bir şey olarak düşünüyorum. Eray hocam sen ne diyorsun? Nasıl lot artırılır? Sen nasıl arttırıyorsun? Valla arkadaşlar yani iyi bir hisseyi almışsanız bizim Hüseyin'in hesabında pinli bir şekilde durur o. Hiçbir zaman satış zamanı gelmez. Tabii ki mutlaka hisselerin satış dönemleri vesaire var ama yani eğer siz hisse toplamaya başladıysanız bir rüzgarı takip edin. Hiç böyle hisseler arasında çok fazla kaybolmadan hemen hemen her dönem böyle sektörün öncü ilk üç hissesini başlangıç aşamasındaysın. Sonra farklı farklı stratejiler elbette oluyor. Elinizdeki miktar çoğaldıkça, para çoğaldıkça e, stratejilerinizi sürekli değiştirir. Sadece bu strateji vardır diye söyleyemem bunu. Ama bir kere trendi mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Şu an faiz indirim konuşmaları başladı. İşte en azından sinyalleri geldi. Muhtemelen de 0,25 gelecektir. E, Trend şu an faiz indirimine duyarlı olan sektörleri biraz daha hareketlendirecektir. O yüzden bu dönem içerisinde ki başlamışsa şayet eminim ki devamında gelecektir. Tabii ekstrem böyle e, üretici fiyattan sonra TÜFE'de de yani tüketici tarafında da artışlar görmediğim sürece devam edecektir. O yüzden trendi takip edin ta ki bozulana kadar. Bozulduktan sonra zaten emin olun ABD'de trendler hiçbir zaman bitmez. Bir gün zaman gelecek artık belki yapay zeka ile ilgili olarak belki birkaç sene sonra belirli bir seviyeye ulaşmış olacak. O seviyeden sonra artık endüstrinin harekete geçmesi, işte inşaatın harekete geçmesi, nasıl şu dönemde e, gayrimenkul diyeyim, onların harekete geçmeye başlaması gibi. Bu sektörler arasında değişiklik yapabilirsiniz ama mevcutta Ahmet'in söylemiş olduğu gibi yani biraz riskli oluyor. Şöyle riskli oluyor. Sizin denizdeki defalarca gördük. Buradaki her arkadaşımız da yaşamıştır. İyi bilanço geliyor. Bir bakıyorsunuz
bilançosu %10'lar düşüşte ve oradan bir süre toparlanamıyor. Elbette iyi bir hisse olunca mutlaka toparlanıyor ama lot arttırım tarafında eğer trend takip etmiş olduğunuz bir seviyeniz varsa, bir çizginiz varsa o seviyenin altına gelmediği sürece ki mesela ABD'de 1929 buhranından sonra böyle işte gazete manşetlerinde en fazla konu olan indikatör e, hareketli ortalamalarda 50 günlük. İşte 50 günlüğü kırdı. Bakın borsalar 50 günlük kırdı diye gazeteler manşet oluyordu. Siz de örnek veriyorum işte Selçuk Yöneşler hocamız vardır. O 8 günlük, 11 günlük, 13 günlükleri falan takip eder. Sizin de böyle kendinize belirlemiş olduğunuz bir trend seviyeniz varsa bilgisayarla ilgili olarak o kırılmadığı sürece devam edin. Aksi halde erken çıkışlar yapabilirsiniz. Tabii Ahmet'in yine söylemiş olduğu gibi endeksin durumuna da bakmak gerekiyor. Bir kırılım gelmişse Nisan ayında, Mayıs ayında yaşadığımız gibi o zaman evet farklı stratejiler görebilirsiniz ama bence trend tarafında olmak ve o trend bozulana kadar da devam etmek ve trend bozulmanın belki sonuna yaklaştığınızı hissedebilirsiniz veya görebilirsiniz ama başlarında ve ortalarındaysanız o hissede devam etmek veya hisselerde o sektörde hisselerinde devam etmek bence en Ha, mantıklısı. ben ufak bir şey unuttum, eklemek istiyorum. Örnek vereyim, LEU bir uranyum geliştirme, zenginleştirme şirketi. Şimdi bu çata çata yani çok konuşmuştuk sen hatırlıyorsundur belki. İşte 170'lerden başladı konuşma. 250'ye hızlı bir şekilde gitti. Neden? Hikayesi vardı. İşte 2000 bu Oklo'nun vesaire genel olarak Amerika'daki neredeyse tek uranyum zenginleştirme şirketi. Tabii Avrupalı şirketler vesaire de var. Ama bunu tek tek anlatmaya gerek yok şu an. Detaylı bir konu çünkü. Ama işte yani böyle bir hikayesi vardı. Finansalları da nispeten diğer işte Oklo'ya vesaire baktığımız zaman pre-revenue bir şirket olmamasına kaynaklı gidiyordu. Ne oldu? Sonra Rusya'dan uranyumu ithalatını yasaklayan bir haber geldi. Yani daha doğrusu bir yasa geldi. Bunun haberi çıktı. Daha sonra bunun olacağı öngörülmeye başladığında zaten birkaç gün satış yemişti. Sonra bu başladığında yani bu yasa olduğunda aslında satmam gerekiyordu mesela. Ama ben ne yaptım? İnat ettim, onu tuttum vesaire. İyi, benim hani ben 170'lerden söyledim falan ama ben mesela nereden aldım? 240'tan aldım. Neredeyse tepeden aldım. Sonra ne oldu? Bayağı bir düştü. Aslında satmam gerekirken düştü. Daha sonra bir haber geldi. Yine 2 yıl boyunca Rusya'dan uranyum ithalatının yapabileceğine dair bu şirketin. Yani aslında değişen hiçbir şey olmadı. Şirket eski yerine geri geldi ve şirket tekrar ucuz bir yerden alıp neredeyse ki diplerden alıp sen de o gün konuştuk seninle zaten böyle bir haber var muhabbetini. Ondan sonra aldım ve şu anda hisse kârda. Yani ama eğer mantıklı bir şekilde kendi stratejime e, uysaydım onu hızlı bir şekilde erkenden ufak zararla çıkıp sonra haberi bekleyip haberle birlikte çok daha hızlı bir hem lot arttırımı konusunda bunun gibi haberler vesaire çok önemli. Çünkü hele ki işin temelini etkiliyorsa mesela HIMSS ile ilgili mesela bazı sorunlu şeyler okuyorum ben son zamanlarda. Yine CrowdStrike ile ilgili sorunlu şeyler okuyorum. Bazı düşüşlerin ben mantığı oluyor. Bazılarınki olmuyor yani. Bir fırsat oluyor. Orada o düşüşlerde, işte, satmalı mıyım, çıkmalı mıyım, temeli etkileyen bir şey var mı, yok mu? Bu tabii, %100 doğru yapılabilen bir şey değil ama daha soğukkanlı bir şekilde detaylı incelenmesinde fayda gördüğüm bir konu açıkçası. Ben 3 Teşekkürler. farklı yöntem söyleyebilirim lot artırma için. Çünkü arkadaş, demiş, hani, maaş yattıkça ekleme yapıyorum zaten ama ufak ufak olsa bile trade yaparak lot arttırma stratejinizi merak ediyorum. Yani ayrıyeten trade yaparak nasıl lot artırabilirim diye sormuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya düzenli gelir akışın olacak. Düzenli gelir akışın varsa zaten düzenli eklemeler yapıyorsun demektir hisselerine. En güzeli aslında bu, en sağlamı diyebilirim. En sağlamı bu. Çünkü fiyatına bakmaksızın hisselerini alırsın. Hissenin fiyatı çok yukarıdaysa aynı paraya örneğin ayda $1.000, $2.000 mı ekliyorsun? $2.000 diyelim ki hisse fiyatı $100'sa alacağın hisse ona göre az olur. Ama bir piyasa düşüşü olmuştur ya da hisse fiyatın geri çekilmiştir.
Bir sonraki ay örneğin $80'dan $2.000'lık yine alım yaparak daha fazla hisse almış olursun. Aslında bu dollar cost average dediğimiz olay. Yani sürekli almak fiyatına bakmadan. Şimdi bu en sağlam yöntem. Bir de riskli yöntemler var. Şimdi bir riskli yöntemlerden birisi, işte benim yaptığım gibi sürekli grafik takip ederek destek direnç bölgelerine bakmak. Tamam mı? İşte dirence gelince örneğin tamam burası direnç. Daha önce burayı 3-4 defa kırmayı denemiş, başarılı olamamış. Ben buradan biraz satayım, kâr alayım dersin örneğin. Ne var elinde? Diyelim ki Palantir var. Örneğin Palantir nereye geldi? $160 direncine gelmişti örneğin geçtiğimiz aylarda. Sonra Palantir $160'a geldi. Ben buradan biraz satıp kâr alayım. Olur da geri gelirse eklerim dedin. Sattın diyelim ki $160'dan bir miktar hisseni. Sonrasında bilanço geliyor zaten. 1 hafta $160'da takılıyor. Bilanço geliyor. Bilanço ile beraber bir anda $190'a gidiyor. Sonra sende ne oluyor? Panik başlıyor. Allah ben boşu boşuna hisselerimi sattım. İşte Palantir'de gitti, kaçırdım diye. Bu sefer ne oluyor? Gidip 180'den 170'ten falan geri almaya çalışıyorsun panik yaparak. Aslında ne oluyor? Sen, elindeki hisseyi, yani hisse sayısını artırayım derken boşu boşuna kendine maliyet yaratmış oldun ve hisse sayını azaltmış oldun. Şimdi bu riskli. Her zaman işe yaramaz. Yani bazen yarar, bazen evet gerçekten sattığın yerden düşer ve aşağıdan alma fırsatın olur. Güzel. Ama her zaman işe yaramaz. Bir diğer yöntem de şu, emm, covered call satarsın. Örneğin pardon ya, arkada çocuk kediyle oynuyor da kediyi bağırttırıyor. Çok özür. Go kitchen please. Go kitchen. Cuma hocam sanırım biraz sonra gelecek. Sesim geliyor değil mi bu arada? Evet, Tamam. sesin geliyor. Cuma hocam oradan kaldığı yerden tamamlar geldiğinde yeni bir soruya geçelim biz. Ha geldi galiba Pardon hocam. ya, Yo estağfurullah buyurun. çocuk kediyi rahatsız ediyordu. Onu kediyi kurtarmam gerekiyordu. Ne diyordum? Ha, covered call satarsınız. Tabii bunu yapmak için, yani çalıştığınız broker'ın ya da aracı kuruluşun opsiyonlara da izin vermesi gerekiyor. Yani hisse alım satımının yanında aynı zamanda opsiyon alım satımına da izin vermesi gerekiyor. Örneğin elinizde 100 tane hisse vardır. Yani 100'den azsa pozisyon büyüklüğünüz, yani 100'den fazla hisseniz yoksa bu durumda covered call satamazsınız. Çünkü kendi elinizdeki hisseleri teminat gösterirsiniz. Covered call satarsınız. Örneğin 1 haftalık veya 2 haftalık vadeli covered call satarsınız ve premiumu cebinize koyarsınız. Ama hisse sizin hedef fiyat olarak belirlediğiniz yerin üstüne geçerse vadenizden önce bu durumda elinizdeki hisseleri satmak durumunda kalırsınız. Yani nasıl söyleyeyim? Şöyle bir şey. Örneğin Palantir $150'da. Siz $160'dan yani $160'ın üstüne çıkamaz diye, bir opsiyon sattınız. 1 hafta vadeli. Ama ne oldu? Palantir, sizin vadenizden önce diyelim ki $170'a gitti ve $170'da kapadı o haftayı. Ne oluyor? Siz hisselerinizi $160'dan satmak zorunda kalıyorsunuz. Yani $160'dan $170'a olan $10'lık kârı kaçırdınız. Ama premiumu cebinizde kalıyor, sattığınız opsiyonun premiumu. Yani oradan bir miktar gelir sağlıyorsunuz ama asıl büyük geliri, yani o hissenin yükselişindeki potansiyeli kaçırmış oluyorsunuz. Yani bu da üçüncü yöntem. Genelde, çok büyük portföye sahip olan, örneğin portföyü $1.000.000 hatta bunu $500.000 üzeri portföye sahip olan insanlar da yapar. Genelde $1.000.000, $2.000.000, $3.000.000 gibi portföyleri varsa insanlar hep covered call satar aslında, çok bir şey yapmaz. Yani covered call satar, premium alır. Aldığı premiumun parasıyla gider, elindeki hisseye ekleme yapar. Covered call satar, premium alır. Premium parasıyla hisseye ekler, ekler, ekler. Bu şekilde sürekli bir aslında nasıl söyleyeyim, bir, gelir, ek gelir yaratır. Pasif gelir diyemeyiz. Çünkü pasif gelir olması için senin hiçbir şey yapmadan, bir gelir akışı yaratman gerekiyor.
pasif gelir diyemeyiz. O yüzden yine aktif gelir ama sonuçta kafa patlatıyorsun. Şuradan satarım, buradan alırım falan gibi. Ama sonuçta bir ek gelir yaratıyorsun. Yani, covered call satarak. Bu araştırılabilir. Ama şöyle söyleyeyim, örneğin, nasıl desem, Türkiye'de diyelim ki İş Bankası'ndan yatırım yapıyorsun. Yani orada opsiyon alım satımı yok diyelim. Orada mesela yapamazsın. Çünkü sadece senin hisse alıp satmana izin veriyor. Onu iyi araştırmak lazım. Bu şekilde 3 farklı yöntem ama dediğim gibi en basiti, en güzeli, en sağlamı sürekli bir nakit akışı yaratarak çalıştığın iş yerinden veya, ne bileyim, influencer'sındır ya da başka bir iş yapıyorsundur, düzenli bir gelir akışın vardır. Fiyatına bakmadan hisse almak en, sağlam yöntem. Çok konuştum, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Eklenecek bir şey var mı Ahmet? Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, hayır, Tamam. gayet faydalıydı. Bir sorumuz daha var. Hocam Bir de pardon, belki de söyleyebiliriz. Yani Buffett tarafında da bir stratejisi olabilir. Oxy ve Siri de yaptı. Düştükçe alma stratejisi de olabilir. Bir de öyle bir strateji var. United Yani Evet. Health ortalaması 440 mıydı? Öyle Onda bir tabii şey. şirkete güveniyor olman Oxy, lazım. tabii Oxy ve Evet, Siri de kesinlikle Oxy ve Siri de yaptığı strateji hani söylemek evet. gerekiyor. Yani O da şöyle olabilir oluyor tabii. genelde. Onda mesela şeyden örnek verelim. United Health'ten örnek verelim. İşte United Health kaç dolardan kaça geldi? Böyle bakayım mesela. $630'dan $230'lara geldi. Yani yüzde kaç değer kaybetti baktığın zaman? %60-70 falan değer kaybetti en tepelerinde. Düşünsene $600'dan beri düştükçe alan birisine. Hani şimdi Büyük ihtimal öyle yapmış zaten ya. 440 ortalamayı o düşünürsek 4 yani belki diğer 3 ayda biraz daha düşecektir ortalaması da. ilk $411'dan almış Buffett da. Ama Hı. şöyle oluyor, yani şöyle bir dezavantajı oluyor. Yani çok güvendiğin bir hisse değilse yapmaman lazım aslında düştükçe alma olayını. Çünkü ne oluyor? Sen düştükçe alıyorsun, portföydeki payı birden büyüyor. Portföydeki payı büyüyünce, yani, ne bileyim, en büyük pozisyonun Nvidia diyelim ki. Nvidia %20 yer kaplıyordu. Bir bakmışsın United Health birden, Nvidia büyüklüğüne ulaşmış portföyde. Sonra panik oluyorsun. Ya bu yükselmezse diyorsun, işte portföyü buraya bağladık. Bu sefer panik oluyorsun. Ne olacak? Eyvah, ne yaptık diye. Ya benim, tecrübe ettiğim, çünkü genelde bana gelen sorulardan, bunu söylüyorum. Genelde insanlar böyle yapıyor ve sonra panik oluyor. Sonra eyvah ben ne yaptım? Portföyün işte %30'unu, %20'sini tek bir hisseye bağladım. Düştükçe aldım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum falan diye böyle sorular soruyorlar. Yani o da çok güvendiğin, bildiğin bir hisse değilse ya da şirket değilse yapmamak lazım. Buffett yapıyor çünkü Buffett şey diyor zaten, "Ben hisseye değil, ben şirkete yatırım yapıyorum. Hani ben şirketleri tanıyorum da öyle yatırım yapıyorum." diye. Ama ya bilmiyorum ya, bizim insanların bunu yapması çok zor. Bir şey daha ekleyeyim. Yani ben kendi şahsım adına tabii bunu söyleyebilirim. Bazen bu tarz yatırımları eleştirdiğimiz zaman sert tepkilerle karşılaşıyoruz. Arkadaşlar yani evet bizim belki genlerimizde var eleştiri konusu, eleştiriye tahammül etmeme konusu. Ya bildiğiniz üzere hani o zamanlar hatırladığım için söylüyorum. Ya 30 kişiyle 14.000 Nasdaq 14.500'lerdeyken yayın yapıyordum. O dönemde de işte Buffett satıştaydı veya nakitteydi. İşte 15.000'e geldi nakitte, 17.000, 19.000, 20.000 geldi nakitte. O zamanlar inanılmaz övülüyordu. O seviyelerde işte 14.000, 15 lira bak işte Kurtu işte böyle yatırımcı. Tabii ki büyük yatırımcı. Zaten söylenecek bir şey yok. Ama hani bir şeyler hızlı değişiyor. Bu değişim konusunda da eleştirirken ya biz kör bir şekilde mi eleştiriyoruz yoksa eleştirinin altında dolu taraflar var mı? Ya bugün ne bileyim Nvidia AMD yatırım gerçekleştirmeyen bir Buffett yani United Health'da gördüğünü onlar da görememiş mi? Veya teknolojinin gitmiş olduğu yer elbette yatırım stratejileri farklı ama en nihayetinde para kazanmak değil mi bu? Tabii ki bizim elimizde de belki o kadar milyar dolarlar olsa çok daha farklı davranırdık ki hissede yatırmazdım. Yatırdım %5 faize zaten sağlam bir gelir oluşurdu. Dolayısıyla bazen eleştirildiğimizde birilerini eleştirdiğimizde yani büyük yatırımcıları eleştirdiğimizde mesela Ark Catwood'u defalarca eleştirdik. 2022-2023 yatırımlarında 12,5 milyar dolar zarar ettirmiş bir yatırımcı eleştirilir. İyi yapıldığı noktalarda zaten takip ediyoruz. Hani bizim görmediğimiz portföy hareketlerinde yaptığı bir şey varsa
Biz de takip ediyoruz ama gelinen noktada yani eleştirildiğimiz zaman lütfen şey yapın. Yani konuşalım. Fikir alışverişinde bulunalım. Çok seviyoruz. Buradaki sağ olsun arkadaşların tamamı da e, yani her şeyi bilmiyoruz ama iyi kötü okuyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenme gayretindeyiz. Ve kelimelerimiz de gayet temiz ve düzgün. Konuşurken de, tartışırken de, aynı fikirde olduğumuzda ya da olmadığımızda da, ama eleştirildiği takdirde de hani bir şey yapmak lazım, bir düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi hani Buffett 14.500'de de satarken kraldı. 20 bine geldi. Yani o övenler yok ortada. Dolayısıyla birilerini böyle takip etmekten ziyade yani benim tarzım olduğu için söylüyorum. İlla bu doğrudur anlamında ifade etmiyorum ama hani rüzgar hangi sektör tarafında ilerliyorsa o sektörün içerisinde kalmak gerekiyor. Çok hakim değilseniz bütün detaylara, işte ayrıntılı teknik okumalara ve benzeri konulara, hep derim yani sektördeki ilk 3, 4, 5 hisseye yatırım gerçekleştirin. En azından risk taşımazsınız. Yok ben daha da sağlamcım diyorsanız ETF alın, devam edin. Ama dediğim gibi hani birilerini eleştirirken de emin olun düşünerek eleştiriyoruz. Öyle kuru kuruya eleştirmiyoruz. Ben bugün şahsi düşüncem bu. Eminim yine katılmayanlar olacaktır ki onlara da saygı duyuyorum. Yani Buffett'ın son bir sene, 1,5 senelik yatırım bence yani gerçekten kötü. Ee, tabii ki onun öncesini konuşmaya gerek yok. Yani bambaşka bir yatırımcıydı ama şu son 1,5 senedeki hareketi için söylüyorum Evet, bunu. evet. Ya zaten Dolayısıyla sürekli sattığı bir bunları, şey yapmadı ki son 1,5 yılda. Habire sattı. Evet. evet evet, Emekliye gittiği yani için biraz. Hı hı. piyasa dipten sattı, yükseldi yine sattı, Evet. yükseldi yine sattı ama gelinen noktada yani yapay zeka bir YouTube kanalında bir şeyde 3-4 hafta, bilgisayarda tabii olmayınca haftalardır şey yapamıyorum. O zaman söylemiştim. Yani inanılmaz bir çağ yaşıyoruz aslında Evet. arkadaşlar. Yani Ama onunla yapay zeka devrim çağı. şöyle bir dipnot düşeyim Eray. Aslında hani dedin ya Buffett teknoloji şirketlerine yatırım yapmıyor yani çok şeyler kaçırdı diye. Adam şöyle söylüyor zaten aslında. Ben diyor anlamadığım şeye yatırım yapmıyorum. Ben teknolojiden anlamıyorum. O yüzden de yatırım yapmıyorum diye. Aslında çok basit yaklaşıyor ona. Hani Cuma doğru evet. söylüyorsun. Kesinlikle ona da katılıyorum elbette. Ama yani şöyle düşün. Biz bu işe başladığımızda da halihazırda da bilmediğimiz bir şeyleri öğrenmek için bazı paraları harcıyoruz. Evet. Bazı Ya tabii abonelikler yapabilir. Adam ne bileyim gerçekleştiriyoruz. Bazı tutabilirdi tabii belki yani ne bileyim teknoloji uzmanları tutabilir. Yani sonuçta koskoca şirket tabii Berkshire Hathaway ama de eski kafalı adam. Hani 90 yaşında. Kaç yaşında? tabii 90 küsur yaşında herhalde değil mi? 90 küsur, 97 miydi? Öyle bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Ya dolayısıyla biz de öğrenmek evet. için gayret Tabii ediyoruz, tabii. sarf ediyoruz. Ya bir de adam O gayret içerisinde şeyi de görmüş. 2000 dotcom balonunu falan filan da görmüş. O çöküşü de görmüş. O sonra hani o çöküşten sonra da kolay kolay böyle teknolojiye de güvenemezsin hani baktığın zaman. Ya ben onun kafasını anlayabiliyorum. Hani o yüzden çok eleştirmiyorum o teknoloji hisselerini. En azından Apple'a yatırım yapmış. Hani o yönden iyi. Zaten Ama orada da hocam Apple'a da tam böyle artık inovasyon bittiğinde yatırım yapmaya başladı. yok ya 2014'te mi ne yatırım yapıyor? 2018'de. 2018'de başladı. Yani şöyle Yani söylüyor, diyor ki ben hani hayatımda kazandığım paradan çok daha fazlasını Apple tek başına bana kazandırmıştır diye söylüyor Buffett. Yani Apple'ı kötü yerden almıyor aslında kaç bence. yılındaydı tam? Ben Valla 2018'de benim hatırlıyorum. bildiğim, Eray belki sen daha iyi bilirsin. Apple'ı benim bildiğim ilk 2015 yılında falan olması lazım. Orada alıyor diye biliyorum ben. O zaman nispeten iyiymiş. Anladım. Ya evet evet yani Ya burada ama 2000, yani 2000 bakıyorum da 2016'nın ilk çeyreğinde öyle mi? almış. 10 milyon, 2016'daki kaç dolarmış o 9.81 milyon zaman hisse bakalım almış. şöyle. 2016'nın ilk çeyreğinde Apple 27-30 dolar falanmış. 20, Evet. evet, 25 dolar Yani civarındaymış. Yok yok, evet. hani benim söylemeye çalıştığım öncesinde zaten söylenecek en ufak bir şey yok. Hani yani sektör ilerliyor. İlerlerken içerisinde olmak gerekiyor. Az önce Evet. cümleye öyle başlamıştım. Aslında çok önemli bir çağ yaşıyoruz arkadaşlar. Yani fark etmeden hızlı geçtiği için, artık bilgi hızlı geçtiği için değerini kaybetti ama yani yapay zeka çağı, uzay çağı, Evet. işte kuantum çağı, ev toy çağı, e, ilaç araştırma, yapay zeka ile ilaç araştırma çağı ve şunların hepsi 5 sene içerisinde olmuş olan bir şey ve 5-6 sene içerisinde olmuş olan bir konu. Ve bunların tamamını yaşıyoruz. Bunların içerisinden bir sektörden zaten e, eğer öngörü sağlayıp birkaç yatırım yapmışsanız hani bu zaten yeterli olur, emin olun.
Yani Kuantum bugün 2000 yani geçen yıl Kasım 24-26'sında da yayın yaptım işte 2 dolardı. Hatırlarsınız. Şimdi gelinen noktada 20 dolarlar, 30 dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla çok fazla çağ yaşıyoruz. Benim hani sektör içerisindeyken sektörde bir sektörden ayrılma yokken onun içerisinde olmaktan kastım da bu. Hani yapay zeka devam edecek, onun içerisinde olmak gerekiyor. İşte şimdi rüzgar faiz düşüşlerine doğru onun içerisinde olmak gerekiyor gibi gibi böyle çeşitlendirmek gerekiyor diye düşünmekteyim. Evet, evet. Katılıyorum. Yani düşünsene şu dönemde yapay zeka hisselerine yatırım yapmadığını. Çok büyük kayıp yani gerçekten. Yani çok büyük kayıp. Yani bu kadar televizyonları açsan bundan bahsediyor. İşte sosyal medya bundan bahsediyor. Eskiden bu kadar yayın yoktu. Değerli bir sürü arkadaş oldu. Herkes aynı şeyden bahsediyor. Bunun içerisinde olmamak yani gerçekten büyük Ki bence ben kayıptır balon muhtemelen. olduğunu falan da düşünmüyorum yani. Abi ben mesela ben o kadar çok kullanıyorum ki yapay zekâyı. Yani şimdi mesela hiç Google açıp bakmıyorum. Eskiden sürekli Google'lardım. Şimdi ChatGPT'liyorum mesela. Hani Google'lamak diye bir terim vardı. Bence şimdi 1-2 seneye herkes ChatGPT'liyorum falan diyecek ya da ne bileyim Gemini'liyorum mu diyecek. Artık hangisi çok şey olursa. Grok'luyorum mu diyecek ya da öyle bir şey olacak. Ben mesela her şeyi ya aklıma gelebilecek her şeyi ChatGPT'ye soruyorum. Bak bugün mesela, günlük hayattan örnek vereyim. Eşime şey öğretiyoruz. Burada İngiltere'de ehliyet alması için, araç sürmeyi öğretiyoruz. Benim şu an kullandığım arabayla işte biraz pratik yapıyoruz. Ona pratik yaparken şey yapıştırman gerekiyor arabanın üzerine, böyle L plate'ler var, learning anlamına gelen. Ondan yapıştırman gerekiyor. Eee işte ben Mercedes araba kullanıyorum. Arabanın önüne aldık o L plate'i, yapıştırmaya çalıştık. Yapışmadı. Yani, şey, mıknatıslı bir şey. Deniyoruz, deniyoruz, yapışmıyor. Allah Allah. Neden olabilir, neden olabilir? Yani ben de anlamıyorum çok öyle arabalardan falan. ChatGPT'ye fotoğrafını çektim, o aldığımız ürünün. Sonra arabanın fotoğrafını çektim. Bu dedim buna yapışmıyor, neden olabilir? Hani Ben de ChatGPT çok fazla. GPT-5'e dedi ki senin dedi kullandığın araba premium bir araç. Premium araçların ön, tamponları şey olur, alüminyum olur. Yani çelik olmaz. Senin aldığın ürün de mıknatıslı olduğu için yapışmaz dedi. Sen alüminyuma mıknatıs yapıştırmaya çalışıyorsun, olmaz dedi. Dedi ki normal normal yapıştırıcılı bir şey alacaksın, yapıştıracaksın dedi. Ben şimdi bunu düşünsene Google'dan aratsam, yani bir sürü sayfayı tek tek açacağım, okuyacağım. Belki sonunda yani 1 saatimi harcayacağım ve sonunda belki bir cevap alamamış olacağım. Ama GPT'ye soruyorsun ve anında sana nedenlerini anlatıyor. Bak diyor, sen şunu yapmaya çalışmışsın, şu nedenle olmamış. O yüzden çözümü şu, şunu yapmalısın diyor. Mesela sorduk GPT'ye hallettik. Gittik mesela o şeyden ne bileyim bir tane mağazadan aldık uygun olanı yapıştırdık. Bu yani 2 dakikada çözdük. Ya günlük hayatta kullandığım ve fayda sağladığım bir şeyin bence balon olma riski yok yani. Sürekli konuşuluyor ya yapay zeka balonu bilmem ne falan. İşte yapay zekâda dotcom balonu gibi olacak falan diye ama yok yani bu belli ki internetin yeni standardı olacak yani önümüzdeki yıllarda. O yüzden Ya, şurada katılmadığım bir nokta var, onu söylemiş olayım çünkü, hani, dotcom balonu da, hani, değerleme açısından bir balondu. Hâlâ baktığımız zaman dotcom şirketlerine, Amazon'a, işte, o zamanki devlere hâlâ devler. Yani, evet ama o şöyle bir zamanki fark Google var. hâlâ Google. O zamanki, ne bileyim, Microsoft hâlâ Microsoft. Orada bir değerleme balonu oluşmuştu. O birden patladı. Burada, hani, şu anda bence yok. Yapay zekâda hele ki conductor'larda çok da yani çok uzak görüyorum balondan. Birçok sektörde bence balon var ama bazı sektörler hele semiconductor'da bence hiç yok. Yani o anlamda bence balon yok. Orada hemfikiriz ama, yani bir şey işe yarıyor diye balon olmayacak anlamına gelmiyor. Bence dotcom çok işe yarar bir şeydi. Hayatımızı değiştirdi internet ve Evet. o çağda çok önemli şirketler çıktı ve o şirketler oradan %80-90 gerilediler. Onların, tekrar o zirvelerini görmeleri 10 yıl aldı belki ama ondan sonra o şirketler aldı başını gitti, iyi olanları. O anlamda, hani, Ama şöyle bir böyle fark bir var Ahmet, onu şey yapalım. belirteyim. Yani dotcom balonunda çoğu şirketin içi boştu. Yani hiç para kazanmıyorlardı. Hani sıfır para ve sadece isimlerinin sonuna işte .com koyarak
hani bir internet şirketi olduklarını ve sadece bunu söyledikleri için de deli gibi talep görüyorlardı Sizce borsada. yapay zekâda yok mu bu? Yapay zekâda bence hepsinde yok. Bazılarında var, evet, bazılarında, yani bazı şirketler biz yapay zekâyı kullanıyoruz falan deyip kendisini şişiriyor ama, işte Palantir var mesela, en güzel örnek. Hani yapay zekâ şirketi olup ve bundan gerçekten para kazanan. Ne bileyim, Microsoft para kazanıyor mesela, ChatGPT para kazanıyor mesela baktığın zaman. Tabii, tabii bunlar Hani, iyiler. dotcom balonuyla aynı şey diyemeyiz. Tamam, değerleme açısından belki olabilir. Belki, dotcom balonu gibi de böyle aşırı da şişer, ama bence hâlâ orada değiliz. Ben Bence öyle de değiliz ya, düşünüyorum. bence değiliz. O konuda hemfikirim sizinle. Hı hı. Ben şu Ben burada bir ekleme, özür dilerim, lütfen devam şöyle et. bir durum var. Şimdi sektör meselesinden de konuştuk. Bir de, hani, evet, yani, belki günlük hayatımızda şimdi yapay zekâ hepimiz kullanıyoruz günlük hayatımızda. Çok önemli bir yer kaplamaya başladı ama, hani, günlük hayatımızda kullanmadığımız ama haberlerde vs. gördüğümüz çok önemli şeyler de oluyor aslında, eee, algılayabilirsek. Örnek vermem gerekirse Ukrayna'nın Rusya'ya bir drone saldırısı olmuştu. O zamandan sonra herkes drone hisselere baktı. Oradan Kratos alan biri aldı gitti yani. Hani, emm, açıkçası, işte, ne bileyim, İsrail-Filistin savaşı rezalet bir şey, evet ama İsrail'in savunma şirketleri aldı başını gitti. Yani, Trump'la Avrupa ve dünyanın ayrışmasından sonra Avrupa'nın, savunma sanayileri, savunma şirketleri, Rheinmetall mesela, işte, SAP aldı başını gitti. Çok hızlı hareket edebilirsiniz, yani jeopolitik durumu okuma anlamında. İşte, Çin'le ilgili bir sıkıntılar oluyor. Mesela MP alıyor başını gidiyor. İşte, Leo ona göre gidiyor. Rusya'yla ilgili, işte, ne bileyim, U ona göre gidiyor. UH ona göre gidiyor. Yani gerçekten jeopolitik meseleler çok büyük roller oynayabiliyor. Bir yılda yani %150'ler, %200'ler, 250'ler, başlangıcında yakalayabiliyorsanız çok çok rahat yapılabilir şeyler oluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de Cuma'nın söylemiş olduğuna bir örnek vermek istiyorum. Aslında çok doğru bir tespit. Bizler son kullanıcıyız arkadaşlar. Bir teknoloji bize kadar gelmişse gerçekten dünyanın birçok yerine yayılmıştır ve o firmanın ürünü birçok kullanıcı tarafından kullanılmaya başlamış ve muhtemelen de o firma gelir elde etmeye başlamıştı. İşin tabii ben özellikle sayfayı belirli bir süredir bazı değişiklikler yaparak ilerletiyorum. O da daha öncesinde sadece haber paylaşırken şimdi haberin ayrıntısına da özellikle girerek biraz da neler sağlar bu haber, ne yönde düşünülmesi gerekir vesaire bu yüzden anlamlandırmaya çalışıyorum. O yüzden söylemiş olduğun çok değerli Ahmet. Bir de az önceki konuya dönecek olursam hani son kullanıcıyız. Arkadaşlar sizlerin kullanmış olduğu yeni fark etmeye başlamış olduğunuz bir teknolojiyi iyi araştırıp yatırım yapmak gerçekten iyi kazançlar sağlıyor. Ahmet'in de Cuma'nın da söylemiş olduğu gibi. Kendimden de bir örnek vereyim. Az önce sorulardan bir tanesiydi ilk yatırımlar şeklinde diye. Ben Formula 1'i çok severim. 1990'lı yıllardan beri de hemen hemen kaçırmama gayret içerisinde olurum. Sonrasında da işte böyle bir ne kadar 10 sene önce falan da işte Formula E yayınları çıktı. Orada da sürekli sonuncu olan bir şirket vardı. NIO. Bu şirket ne yaptığını araştırdım. Merak ettim çünkü yani sürekli sonuncu hiçbir başarı yok falan. İsmi de güzeldi. Sonra şirketin borsaya kote olduğunu gördüm. Yapmış olduğu şey o dönemde konuşulmayan bir teknolojiydi. Bataryaların şarj edilmesinin yanında değiştirilmesi konusu. Sonra yatırım yapmıştım ve ondan sonraki hikaye daha önce zaten ifade etmiştim. Dolayısıyla sizler de bir son kullanıcı olarak sizin elinize ulaşan, bugün Cuma'nın söylediği gibi yani Google'lama deyimi var. Google evet hala sonuçlarda Google aramalarının yukarıya doğru devam ettiğini ifade ediyor olsa da ki bence bir süre sonra artık düşüşe geçecektir. Tabii bunu Gemini ile kapatma ihtimali zaten çok yüksek ama bugün gerçekten Google'u çok az kullanıyoruz. Kullanmaya başladık yani çok az demeyeyim de hani eskiye nazaran daha az kullanmaya başladık. Buradaki değişimi fark etmek bu kadar uzun sürmüş olmamalı bizler yatırımcılar için. Ki gelinen noktada az önce de ifade ettiğim birçok arkadaş birçok konuyla ilgili olarak hem hisse anlamında hem sektör anlamında hem gidişat anlamında birçok bilgi paylaşıyor. Sizlerden de öğreniyoruz. Tek paylaşan bizler değiliz. Yani öyle bir hadsizlik yapmayalım. Ama şu dönemde Ahmet'in son cümlesi gibi yani bu trendi
yakaladığınız zaman gerçekten iyi kazançlar oluyor. Bu trendleri de bu bilgiye de ulaşmak çok uzak değilken bunları kaçırmamanızı önemli tavsiye ederim. Bazen dediğim bilanço iyi bilanço olsa da kötü sonuçlanabiliyor. İşte gelecekle ilgili olarak beklentilerini düşürdüğü için. Wall Street bazen geç anlıyor. Onlar da olabiliyor. İşte NIO'da da Rocket Duck'ta da yaşadık bilanço sonrasındaki düşüşte. Gibi gibi birçok seçenek oluyor ama bence sektörü hiç böyle son kullanıcı olarak böyle biraz sakin düşündüğünüz zaman sektörlerden çok uzak kalmadığınızı göreceksiniz mutlaka ve onlara yatırım yaparak ilerleyebilirsiniz diye düşünmekteyim. Teşekkürler hocam. Ben bu Warren Buffett'la ilgili konuya bir çok kısa not bırakacağım. Şöyle bir durum var yani hepimize geliyordur. Gün içerisinde bazen öyle güzel sorular alıyorum ki yani bu soruyu soran kişi beni bile araştırmaya teşvik ediyor. Aslında o kadar hakim ve bazı şeyleri görmüş, öğrenmiş ve bu normal çalışan biri. Yani bu kendi mesleği var, işini gücünü yapan biri. O nedenle yani Buffett'ın ben anlamadığım işe yatırım yapmam felsefesi ya Buffett'ın imkanlarına sahip olan biri için bana çok akıllıca gelmiyor. Yani ben orada çok büyük bir pas geçtiğini düşünüyorum. O nedenle yani Buffett'ın son dönemdeki performansı benim için çok büyük bir soru işareti Ya açıkçası. ben çok Buffett'ın bu konuyu önemsediği kanaatinde değilim. Yani şimdi Yani o kadar paradan %7-8 sonra tabii ki şöyle ama bir hayır şu yüzden söylüyorum. Hani %7-8 bir kendi performansı var ama Berkshire'ın performansı kendi performansının çok ötesinde. Bu yüzden de zaten yani asıl gelir kalemi zaten bence Berkshire yani. O yüzden de çok önemli mi bilmiyorum yani onun %8'i 7'si bilmem nesi. Berkshire da son açıklamalarında hani işler o tarafta da iyi değil. evet evet. Yani evet çok önemli değil. Bir de Ahmetciğim yani şöyle düşün. Para hani benim çocukluğumda vardı. Var yemez amca Ya böyle hocam bir şimdi bu yılı diyorsanız o paranın içerisinde yüzerdi. bırakacağı için. Azı çoğu oradan bir tanesi iki tanesi falan fark etmezdi yani. Şöyle bir durum var ama yani bu yılı diyorsanız o bırakacağı için. Hani bu bırakacağını söyledikten sonra Berkshire bir sorun yaşadı. Onun harici Berkshire çok kuvvetli gidiyordu yani. Endeksle hatta endeksi yenmiş olabilirdi yani. O kadar iyi gidiyordu yani. Genel olarak. Yok katılıyorum canım. Ben son dönemi için söyledim zaten. Cümleye de o şekilde Evet, doğru. başlamıştım. Sadece çok sıklıkla karşılaştığım için hani bazı yatırımcıları eleştirilerimizde veya farklı bakış açılarımızı sunduğumuzda o nedenle değinmek Bence istemiştim. yani zaten yani şöyle bir durum var. Hani birçok yöntem var. Yani biz daha hızlı bir yere varmak istiyoruz. Yani dördümüz de açıkçası daha hızlı yatırımı seviyoruz. Yani daha hızlı şekilde parayı büyütme hedefi olan insanlarız. Yani o başka bir alan. Ama hani biz bunu eleştirdiğimiz zaman da yani çok saçma sapan hani Fenerbahçe Galatasaray yani bir holiganlığa da dönüşebiliyor. Yani Warren Buffett benim babam değil, amcam değil, düşmanım değil, bir şey değil. Yani sanki hani bazen şey oluyor yani Warren Buffett'ın babası gibi savunma işi olabiliyor insanlarda ya da tam tersi. Ya Warren Buffett'a söveyim bugün de Warren Buffett çekim varsa gibi bir yani garip bir huy var. Evet bunun hoş olmadığını düşünüyorum ben. Evet teşekkürler. Ben savunanlardanım. Ben savunuyorum abi. Ayıp yazılımında başka kime sarılacağız? Tabii ki Warren Baba'ya sarılacağız. Doğru. Çok doğru. Hocam ayda da düşüyor yalnız öyle bir durum var. Yok ya yani şey anlamında hani bizi kim avutacak? Tabii ki Warren Buffett felsefesi avutacak yani ayıp yazısında onu diyorum. Şey oldu mu? Bir şeyde zaten Nisan'da hatırladığım kadarıyla herkes şeyi paylaşmıştı. Yani Warren Buffett şeyleri dolaşmıştı. Yani ayıyı görünce Evet. ya uzuna bırakın. Hani uzuna bırakın. Evet. Abi yani çünkü başka hani öyle şeyler olmasa korkuyorsun gerçekten ve yani en dipte falan satabiliyorsun. Hani Evet. öyle şeyler olacak ki senin inancını güçlü tutacak yani öbür türlü nasıl Psikoloji dayanasın? anlamında Çünkü Warren Buffett gerçekten yani evet. Yani korkunç çünkü bir medya psikoloji. öyle bir haberler yapıyor ki abi şöyle bir bakıyorsun medyaya diyorsun dünyanın sonu falan herhalde diyorsun. Ya gerçekten o kadar abartıyorlar ya. Düşünsene 8 Nisan sonunda şey falan gibiydi ya. Dünyanın sonu falan gibiydi yani. O şeyi ortamı düşünsene abi. Evet. Nasıl tutacaksın psikolojiyi Tabii sağlam? canım ABD bir yıl boyunca resesyondan çıkamayacaktı Tabii hatta. tabii. Yani şey artık bir de şey diyorlardı. Ne diyorlardı? Artık ABD'nin sonu, yeni yıldız Çin, yeni yıldız Avrupa Birliği bilmem ne. Ne oldu? 2 ay sürmedi. Yani Evet. yapacak bir şey yok.
Yani Aynen öyle. teknolojiyi sağlam tutturmuyorlar. Medya tutturmuyor. Yani gerçekten insanın elinden o hisseleri, şeyi almak için her yolu deniyorlar gerçekten. Öyle korkutuyorlar yani. Yani haberlerden Çok fazla haberdar şey var yani. olmak lazım ama çok da fazla etkilenmemekte fayda var ama çok elimizde oluyor mu? Tabii ki. Yani bu işin Bazen şey oluruz yani. kesinlikle herkes Yanılabiliyoruz eşsiz ama bir oluyor. de hani şey de var yani çok fazla ne bileyim mesela Sofi'nin notlarına bakarsak anlarız yani. Yani sat. 7 dolardan beri Sofi'ye sat veriyorlar. Kendileri topluyorlar yani. Bunlar oluyor. Abi güvendiğim hisseye sat geldi mi benim çok hoşuma gidiyor. Yani çok hoşuma gidiyor. Eğer eminsem temelinden vesairesinden ben çok beğeniyorum o sat notlarını yani. Direkt alasım geliyor. Nibisi haberi topladım zaten. Fark Aynen. etmişsindir. Rakipler de aynı şekilde. Topla. Ya bu Eee, Borsa İstanbul'da da böyledir. İşte ne bileyim Yapı Kredi sat vermiştir ya da al vermiştir bir hisseye. Gider bakarsın AKD'yi açarsın milyon lotu satmış aynı kurum. Yani bu çok başımıza gelen işler. O yüzden tabii ki çoğu şeyi dikkate alacağız ama öncelikle kendi bilgimizden, araştırdığımız şeyden ve şirketten emin olmamız gerekiyor. Ondan sonrasında da bunları da değerlendirerek karar vermek gerekiyor. Evet, başka soru alayım mı? Var mıdır ekleyeceğimiz bir şey? Bir şey sorulmuş, Berk. Nvidia yorumlayacak mısınız? Herhalde bilançoyu soruyor. Ha, evet, genel anlamda bir Bilanço Nvidia. beklentiniz ne? Ben iyi bir bilanço bekliyorum açıkçası ama bilançoya tepki nasıl olur onu kestiremiyorum. Açıkçası tahmin de etmek istemiyorum. Ama iyi bir bilanço bekliyorum. Çünkü geçen bilançodaki bu H20 çiplerinin write-off'undan sonra bu bilançonun ben açıkçası daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü orada bir izin vesaire çıkmıştı. İyi gelecektir orada da sanki. sorun var ama. Efendim? Orada da bir sorun var ama. Yani Sen H20 söyle Çin Ahmet, devleti sen sorun çıkartıyor falan. çalışmışsındır ona. Bilançoya çalışmışsın Ya ona. hocam yani çalışma anlamında zaten artık yani çok ezbere gidiyor. Açıkçası 4,5 ila 5 milyar dolar arası bir ciro artışı. Genel olarak da ona benzer 1,5-2 milyar dolar bir net kar artışı gibi. Yani çok standart gidiyor artık. Ama orada belirleyici olan o olmuyor. Yani orada belirleyici olan son 4-5 çeyreğe bakarsak yani çok uzun dönem free cash flow serbest nakit akışı çok stabil kalmıştı. İşte 15 geldi, 13 geldi, 15,5 geldi falan. Yani farazi konuşuyorum tam. Aklımda değil hepsi. Ama yani 13 ile 16 arasında gidip geldi genel olarak. Ve hisse de bir yıl boyunca yatay kalmıştı yani Nvidia'da. EPS çata aşıyordu Nvidia ama yerinde sayıyordu. Yani ciro hedeflerini çatır aşıyordu ama yerinde sayıyordu. Ta ki işte 15 milyar dolar civarında olan free cash flow'u birden 25'e çıkarınca aslında ilk defa hani klasik anlamda herkes hani bazı sayfalar yeşil paylaşır. İlk defa aralarında kırmızı renklerin falan da olduğu bir bilançoda uçtuk gittik yani. Bu anlamda Nvidia daha çok serbest nakit akışının nasıl geldiğine göre hareket ediyor. H20'de bir sorun var. Şöyle bir sorun var. Yani evet izin çıktı ama Çin hükümeti genel olarak şirketlere baskı yapıyor almayın diye. Güvenlik gerekçesiyle. Ama işte Jensen Huang da öyle bir adam ki yani Çin'e gidiyor bunun için işte size özel hani tekrar çip tasarlayalım. Onlar işine girişiyorlar. Onlar satılıyor vesaire. Yani Nvidia'sız bu iş zor. Ama hani göreceğiz bakalım ben de merakla bekliyorum Nvidia bilançosunu. Çünkü kötü gelirse yani bugüne kadar hiç kötü gelmedi. Kötü gelirse o zaman genel olarak endeksler adına da hoş olmaz. Ben gelir anlamında zaten beklentilerin daha üzerinde geleceğini, öyle %5'lerin, 6'ların da üzerinde geleceğini düşünüyorum ama dediğin gibi H20 konusundaki belirsizlik var. Şimdi CEO'nun Çin ziyaretleri bir arabulucu niteliğindeydi. Yani H20 ile ilgili olarak olası kısıtlamaları önceden bilgisini alıp Çin'le görüşmeleriydi ama gelinen noktada bir anlaşma sağlanamadı. Onun akabinde de B30 ağların yani geliştirileceği hususunda bir bilgi akışı ortaya çıkmaya başladı. Rehberlik konusundaki hatırlarsanız bir öncekinde ben eleştirmiştim açıkçası. Nvidia'nın işte Çin'deki H20 satışlarında
toplam yıllık kaybının 25 milyar dolar civarında. Yani Nvidia bu açığı zaten yapay zeka döneminde kapatacakken bu kadar Nvidia'nın dayak yemesi doğru değildi diye. Şu an gelinen noktada özellikle ki H20'de artık Çin hesaplamalarından kaldıracağını da ifade etmişti. Yine o tarafta vereceği cevaplar yine etkili olacaktır. Trump'ın ara ara yine çıkışları var biliyorsunuz. Yani çiplerle ilgili olarak işte yine böyle bir arttırırım gibisinden. Dolayısıyla bence bilanço sonrasında yapılacağı açıklamalar evet her zaman için önemli belki ama bu sefer bir tık daha önemli. Çünkü Ahmet senin de söylediğin gibi bütün borsaları etkileyebilecek bir süreç olabilir, yaşayabiliriz. O yüzden bence sonraki konu biraz daha önemli olacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle rehberlik veya Çin'le ilgili olarak söyleyeceği Bilhassa şeyler. marjların iyileşmesi konusunda yavaş yavaş artık Q3'ü vermişlerdi. Yavaş yavaş geliyoruz yani marjların biraz kendini toparlaması gerekecek. Ben de iyi geleceğini düşünüyorum ya. Ben çok büyük bir sorun olacağını sanmıyorum. Bir guidance tarafında şey olursa olur. Hani önümüzdeki çeyrekler için şeyi düşük tutabilirler mi? Endişem var sadece. Beklentiyi düşük tutabilirler mi? Eğer önümüzdeki çeyrekler için beklentiyi düşük tutarlarsa belki oradan bir satış yer. Ama şu bilançonun iyi geleceğini düşünüyorum ben şahsen. Başka sorulara geçebiliriz bence. Tamamdır. Muhammed sormuş. İyi akşamlar. Uzun vadeli yani 5-10 sene yatırım için ETF mi yoksa hisse senedi mi öneriyorsunuz? Ben neredeyse bir senedir düzenli olarak her ay ETF alıyorum ve hiç satmıyorum. Al unut felsefesi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Düşünceleriniz nedir? Klasik bir gelir elde edersin. Elde etmek gibi bir hedef varsa %10-15 ETF gayet beklentiyi karşılar. Ama hani tabii 10 yıla vesaire getirirsek hatta çok güvenli, tek güvenli araç diyebiliriz. Ama ben 10 yıl yatırımcı değilim yani. Hani 10 yıl yatırımcı şu anlamda olabilirim. Hani bazılarına 1-2 yıl hedeflerle hızlıca gideceğini, bilhassa hikayesi varsa finansalı beklemiyor bile. Direkt yükseliyor. Emm, Ama hani 10 yıl yani birkaçını böyle hani tutarsa basket hisse falan mantığında tutarım ama hani 10 yıl mantığında garanti hisse var 10 yıl tutayım bunu şu kadar gelir elde edeyim benim yatırım anlayışıma uygun değil. Yani çok oran düşük kalıyor yani. Peki ETF ve hisse senedi konusunda ne diyorsun? Yani dediğim gibi ETF ve fon yani fonlarda nispeten daha düzgün şeyler var. İyi fonlar var. Çok iyi kazandıranlar da var. Biraz savunma fonları vesaire çok iyi gitmişti son zamanlarda. Eee, Yine kuantumla ilgili fonlar var falan. Yani iyi fonlar var. Fonlarda daha büyük gelirler var açıkçası. ETF'lerde ben çok ETF'çi değilim yani. Hani yani hani daha kısa vade mantığında kaldıraçlı gidilebilir ama yani o da biraz bilgi gerektiriyor. Ama düz ETF hani benim için enflasyonun üstünde işte genel hedeflerin üstünde %10-15 yeterli deniyorsa ETF'lerde düşünülebilir yani. Yani ben kendi açımdan şöyle düşünüyorum. Hiç bakamıyor olmanız lazım. Yani ETF almak için bence. Yoksa hisse senedi tercih olmalı. Eğer diyorsanız ki yani ben çok yoğun çalışıyorum. Akşam da işte kendime ayırıyorum, eşime çocuğuma ayırıyorum. Hiç bakamıyorum diyorsanız evet ETF bir yatırım aracı olabilir ama hisse senedi bakabilmek, onların araştırmasını yapıp tercih yapabilmek kazançlarınızı tabii riski de artar ama kazançlarınızı biraz daha arttırabilir. O nedenle ben ETF'e çok sıcak bakmıyorum diyebilirim. Cuma hocam, Eray hocam sizler ne diyorsunuz? Ya ben hisseciyim. Zaten çok ETF'ten anlamam. Yani bildiğim 2 ETF. Birisi QQQ, birisi de SPY ETF'i. ETF'e şu açıdan yatırım yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Örneğin bir portföyünüz varsa bu portföyde %30, %40'lık payını ETF'e ayırırsınız ve düzenli alırsınız. Yani sürekli alırsınız. Örneğin her ay maaşınız yatınca bir miktarıyla ETF alırsınız önce. Sonra hisse alırsınız. Emekliliğiniz için yani 30 yaşındasınız diyelim ya da 35-40 yaşındasınız. Emekliliğinize 20-25 yıl var. İşte 20-25 yıl sonunda böyle yüklü miktarda bir ETF'e sahip olmak bir emeklilik ikramiyesi ya da emeklilikte rahat etmenizi sağlar bence. Ama en büyük para tabii ki yine hisse yatırımından kazanılıyor. Yani ETF
ETF şey gibi düşünmek lazım. Enflasyona karşı paranızın değer kaybını engellemek için bir yatırım aracı gibi düşünmek lazım. Altın da olabilir. Yani çoğusu altını tercih ediyor bunun için. Ama ha ETF altın benim için fark etmiyor. Altın bazı dönemler kötü gider, bazı dönemler iyi gider, bazı dönemlerde ETF iyi gider, kötü gider gibi. Ama, düzenli olarak alım yapılacaksa ve emeklilik için alınıyorsa, yani 20 yıl, 30 yıl sonrası için alınıyorsa bence ETF biraz olmalı portföyde en azından bir %30 kadar. Şunu söyleyebilirim, yani benim ETF'le ilgili tek ilgimi çeken nokta şu oluyor. Eğer bir faiz artış döngüsü bekliyorsam, buna dair işaretler alıyorsam, orada temettü veren ETF'ler normalde iyi performans göstermezken bu korkudan dolayı hızlı bir şekilde iyi performans gösterebiliyor. Ben çünkü temettü veren şirketleri çok anlamıyorum bakarken. Hepsi bana hantal geliyor. Emm, O yüzden hani çok kaliteli gelmiyor hiçbiri gözüme. Burada daha çok ETF'lere bakıyorum. SCHD gibi. Tek ilgimi çeken konu o yani. Ama o da bu dönem değil yani. Hani enflasyon ne bileyim %5,5-6'lara geldi. Birazcık sorunlar var. İşte Jackson Hole yaklaşıyor falan filan. İşte o zaman emm, elim kaşımaya başlar bu anlamda. Ya ben de şöyle söyleyebilirim. Az önce hani demiştim ya birçok çağı yaşıyoruz. Teknolojik çağı veya işte gelecek sektörlerle ilgili bu 5 yıl içerisinde de hala daha içerisindeyiz veya yeni başlayanlar var. Henüz birçoğu mikronükleer gibi hisse fiyatlansa da daha gelir oluşturmamış, işte Evtoller gibi gelir oluşturmamış ama hisse fiyatlarına yansımış olanlar var. Yani ETF burada çok daha yavaş kalacaktır. Eğer çok macera aramıyorsanız bence ETF'lerin performansı daha geride kalabilir ama Berk'in söylediği çok güzel bir şey var. Eğer bakabilecek zamanınız yoksa ya da bilgi tarafıyla ilgili olarak bazı eksiklikleriniz varsa, onu tamamlamaya da zamanınız yoksa hani ETF'ler kaçınılmaz. Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ETF'leri belirli bir sabırla elinizde tuttuğunuz süreç içerisinde örnek veriyorum 1 sene, 1,5 sene, 2 sene elinizde tuttunuz. Oradan elde edeceğiniz karı nakde dönüştürüp dilediğiniz şekilde riskli yatırımlar yapıp şansınızı deneyebilirsiniz eğer denemek istiyorsanız ama hani eğer zamanınız yoksa, bilginiz yoksa ETF'ler bu konuda sizlere koruyucu olabilir ama ben de yapmam. Mesela nasıl bir örnek vereyim? Remax yani hissesi olduğu için söylüyorum. Bugün herhalde bir 70-80 ülkede, 100 ülkede falan şeyi vardır. Ofisi veya işte anlaşmaları vardır. Kaç bin tane, belki on binlerce, belki yüz binlerce çalışanı vardır. Geçenlerde incelediğim için şeyin hisse fiyatına baktığım için tarihi dip seviyelerde. Bu hisse özelinde bu iyi olacaktır anlamında söylemiyorum. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece bir modelleme yapmaya için ifade ediyorum. Yoksa GEO sektöründe çok daha iyi firmalar da var. Ee, Şimdi bir ETF'in bu sektördeki bir ETF'in belki hareketleri Remax kadar kötü değildir. Kendinizi belirli dönemlerde korumak için ETF de alabilirsiniz. O da bir seçeneklerden biri ama artış döneminde, başlangıç döneminde ETF yerine hisse tercihleriniz bir miktar daha kazançlı veya daha iyi kazançlı olmanızı sağlayacaktır. O yüzden ben de genellikle yatırımlarımı ETF şeklinde değil de hisse şeklinde gerçekleştiriyorum. ETF'leri şöyle kullanıyorum, onu söyleyeyim. Hani böyle temettü kazanayım, düzenli bir şekilde gelsin. Benim yatırım stratejime uygun değil. Yapanlara da saygı duyuyorum. Onun için de bir şey söyleyemem. Mesela e, ben solar tarafını çok yakından takip ederim. Solar enerjiyle ilgili olarak. Bununla ilgili olarak da işte böyle sıklıkla konuştuğum zaman ya da kendi yayınında ifade etmiştim. Yani solar sektörü çok riskli bir sektör şu aşamada. Özellikle bundan 3-4 ay önce yapmış olduğum yayında. Ama deneyebilecekseniz bir TAN ETF'ine bakın. First Solar'a bakın, Enfes'e bakın. Yani eğer bu sektörün içerisinde yer almak istiyorsanız. Çünkü Trump ben bu sektörü yok edeceğim dedi ama bir yerden dönecek. Bu bir ihtiyaç sonuç itibariyle. Yavaş yavaş hani böyle şeyleri de gelmeye başladı. e, Nasıl söyleyeyim ılımlı şeyler de gelmeye başladı, açıklamalar da gelmeye başladı. Orada işte kendinizi koruyabilirsiniz ama örnek veriyorum bir RAN'a yatırım yaparsınız. Bir Nova yatırım, Nova iflas etti işte. RAN'a baktığınız zaman %60'lar civarında düşüş vardı. Ama TAN ETF'e işte %10 civarında bir artış yaptı son 6 ay içerisinde. Yine de tabii ki yapmak isteyenler için söylüyorum bunu ama
siz 6 ay öncesinde şunu da söyleyebilirsiniz. Ya Nvidia bugün bu yıl year to date'e baktığımız zaman kafa kafaya neredeyse bir karlılık değil ama e, yine de sektörün başlangıcında bir yatırım yapacaksanız sektör hareket etmeye başladığı dönem içerisinde yatırım yapacaksanız hisse tercihleri ama hisseleri de böyle çok riskli hisseler değil. Daha altı dolu olan hisseler için söylüyorum bunu. Yatırım yapmak bana biraz daha kazançlı geliyor açıkçası. Valla Eray Hocam yılbaşından beri %30 yaptı ama siz tabii %200'ler, 300'ler. %30 az geldi. 30'lar bizi kesmiyor ya öyle. Kesmiyor, fark O ettim. rakamları saymıyoruz biz. Fark ettim. Sen kendi çocukların için de hisse yatırımı mı yapıyorsun Eray? Tabii ben 3 portföy yönetiyorum. Şöyle 3 portföy yönetiyorum. Bir tanesi kendim için böyle 26 tane 27 tane mi ne hissem Hı hı. var. Çocuklar için ayrı bir hesapta. Onun kilidini hiç açmadığım bir hesap. Orada çok fazla hisse var. Onlarda İşte da yine Rocket al-sat Lab'ların yapıyorsun değil mi falan. zaman zaman? Yok hiç yapmıyorum. Ha, Yok o hiç zaman yapmıyorum. böyle çok umut Hiç yapmıyorum. gördüğün ya çok gelecek gördüğün hisseleri al tutmuyorsun. Evet, evet. Anladım. Evet alıp bırakıyorum. Bir tane de büyüklerin olmuş olduğu işte zamanda AT&T almış olduğum işte ne bileyim orada neler var. Tesla'nın olmuş olduğu e, Bank of America'nın olduğu böyle bir de şey var. Büyük montanlı hisselerin olmuş olduğu işte UPS'in olduğu ama muhtemelen büyük zarardadır Hmm. gibi şeyim var, portföyüm var. Ama daha çok kendimin olanla işlem yapıyorum ama orada da günlük trade çok fazla yapmıyorum. Çünkü ben biraz haber ve haber sonrasının peşinde olduğum için özellikle işte Rocket Lab anlatmış olduğum dönem içerisinden geliyor. Şu an işte son 5-6 tane sektör var yani bir biz çırpıda hepimizin sayabileceği. Onları aldım, bıraktım. Öyle duruyor. Bunların içerisinde mutlaka batanlar vardır. Dediğim gibi kilitli olarak tuttuğum için Evet. özellikle açmıyorum. Kızım lise 2'de işte üniversite yüksek lisansını falan bitiririz. Ondan sonra anahtarın birini ona teslim ederiz. Birini de küçük kıza teslim ederiz. Ondan sonra ne yaparlar bilmiyorum. Mantıklı. Ya şey gibi hani hep böyle klasik bir aslında şey de e, hani arsayı bugün her gün fiyatını bakmıyorsunuz arkadaşlar. Veya haftada bir gidip şey demiyorsunuz veya ayda bir emlakçıya ya bizim arsanın fiyatları ne oldu falan diye sormuyorsunuz. Düşündüğünüz, iyi kötü inanmış olduğunuz bir şey varsa, bir yatırım yapmışsanız şayet ona da böyle hani bir sene, 2 sene falan bakılması bana çok şey gelmiyor dolayısıyla. Kendimi de kontrol edebilmek için açıkçası böyle 3 farklı şey yaptım. Portföy yönetimi Peki belki biraz gerçekleştiriyorum. özel olacak. Cevaplamak istemezsen de hani önemli şey değil. Cevaplamaya da bilirsin ama mesela çocuklarına yaptığın portföyde toplam kaç hisse var? Örnek verecek olursan. Yani her birisi için maksimum kaç hisse yapıyorsun? Ah, her birisi için değil ben sektörde görmüş olduğum hisselerim sanırım 140 civarında hisse var orada. Yani her tek bir portföyde mi? Bir tane çocuklarınkinde sadece. Tüm Anladım. potansiyel yani Eray Hocam Anladım. hani ben dışarıdan gördüğüm kadarıyla Eray Hoca daha en başında bir sektörel anlamda bir Hımm. potansiyel görüyorsa Evet, giriyor. Yani Kendi hani evet. şey değil yani o, hani şöyle söyleyeyim, 10 tane hisse seçerim, yıllarca tutarım gibi öyle bir exposure değil yani o zaman. hocam sektör çok. Yok. Anladım. Sektör Anladım. çok. Yani şöyle hani Cuma e, hani nasıl söyleyeyim onu böyle düzgün bir şeyle söylemeye çalışıyorum. Ahmet'in dediği gibi ben biraz sektör araştırmacısı Hı olduğum için hı. ve iyi kötü belki hani konuşmalarından da ya da görmüşsünüzdür hangi sektörlerin başlangıç aşamalarında yer aldığımı. E, Dolayısıyla onların başında yer almışken ve fiyatları gerçekten çok uygun. Yani bugün 1 dolar 2 dolar kuantumlar Hımm. vardı. Yani açın bakın zaten Kasım ayında fiyatları öyleydi veya 3 dolar 4 Hı dolardı. hı. Yani bunlardan atıyorum biner dolarlık almış ve bırakmış olsanız ki ben yıl başında 2 Ocak'ta paylaştım. %2000 Hımm. seviyesindeki hisse kazancını isteyen istediği şekilde bakabilir, görebilir Evet. tabii ki her zaman için. Ben geri çekilmeler de mutlaka vardır ama ben sektöre inandığım için o sektör içerisinde ki araştırmış olduğum işte mesela son zamanlarda ne vardı? İşte bu şeyler daha yeni yeni gündeme gelmeye başladı. İşte mıknatıslar ya da nadir toprak Hı hı. elementleri. Yani yaptığım yayın 4 ay öncesine ait.
Orada değer görmüş oldum. Kendimce değer görmüş oldum ki mesela diğer arkadaşlarla benim en çok ayrıştığım nokta, benimki doğru, onlarınki yanlış, asla böyle bir şey söylemiyorum. Ben henüz gelir üretmeyen süreç içerisinde Hı yatırım hı. yapıyorum. Yani iş modeli araştırmasını çok yapıyorum. Mutlaka şeye bakıyorum. Yani örnek veriyorum, bir ilaç gelişimi var. Bu O zaman ilacı adam geliştiriyor. İyi, hoş, güzel de yapmıyorsun o zaman. dünyada kaç tane hasta var? Hani, hani tek bir hisse seçeyim o sektörden gibi bir şey yok. O zaman birkaç hisseye Yok yok. yayıyorsun onu, Hayır değil mi? hayır. Tabii ben yayın yapmış olduğum veya anlatmış olduğum hisselerin tamamını alıyorum. Anladım. Yani Yani ya, şöyle diyorsun, senin yaklaşımını anlamaya çalışıyorum. Diyelim ki kuantum, Hı hı. sektöründe gelecek gördün ve yatırım yapma kararı verdim. Hisselerde henüz kârlı değil ve çok, hatta böyle kimsenin haberi yok henüz ve sen yatırım Hı yapmaya hı. karar verdin. Diyelim ki kuantum şirketlerine bakıyorsun, kaç tane şirket var? Örneğin 5-6 var. 10 tane kuantum şirketi var diyelim. Sen bunlardan 4-5'ine mi yatırım yapıyorsun? Evet, 10 tanenin içerisinde zaten Hı araştırıyorum hı. Cuma hocam. Bunların içerisinde örnek veriyorum 4 ya da 5 tane seçmişimdir. Bu seçtiklerime yatırım Anladım, yapıyorum. tamam. Mesela küçük pil teknolojileriyle ilgili olarak yakın zamanda işte AMPX vardı, Cool vardı, Ses Hı AI hı. vardı. Cool %50 zararla gidiyordur. Anladım. Yani Çünkü senin fiyatlarını 3 aşağı 5 yaklaşımın yukarı şey o zaman, hatırlıyorum. örneğin ben kuantum sektörüne atıyorum $5.000 atacaksam bugün, $5.000'ı tek bir hisseye atıp risk almak yerine her Değil, birisine $1.000 değil. atayım, riskimi yemeyeyim. Hocam bilemezsin ki Tabii. yani Hı hı. kuantumda şimdi Cuma, Evet, Google'da evet. Zaten kazanabilir, o yüzden başka bir şu şeyde an sordum. O kazanabilir, yüzden bilemezsin. sordum, evet. Cuma şu an mesela örnek veriyorum, ben bana sorsanız farzı misal kuantumdaki o yayın yaptığımda işte 6 tanesiydi galiba. O 6 hisseye $5.000 nasıl, çok daha dikkatli Hı hı. davranırım. Çünkü o dönemde şöyle bir farklılık vardı. Zaten bunlar işin en başında, ellerinde bir teknoloji var. Bunların bazıları, Nikolay'ı hatırlarsınız işte, yokuş Evet. yukarı giden elektrikli kamyon dediler. Meğerse kamera açısından dolayı kandır. Bunlar da insanın başına geliyor. Ee, Dolayısıyla yine içlerinden böyle kendimce seçmiş olduğum iş modellerine baktım. LinkedIn'e girip yöneticilerini araştırdım. Kaç çalışanı vardığını LinkedIn'den baktım. Veya işte o kişinin profilini geçmişe doğru dönüp araştırıp e, nasıl konuşmalar gerçekleştirmiş, gazetelere verdiğim mesajlar neymiş, dolu mu altı yoksa atıp tutuyor mu geçmiş şirketiyle ilgili olarak. Sonuç itibariyle kimse doğduğu şirket üzerinde sürekli devam etmiyor. Mutlaka yönetici transferleri ve benzeri oluyor. Dolayısıyla öyle bir araştırma yaparak ondan sonra karar verdiğim, hepsinde belki %100 başarılı Hı değil hı. ama karar verdiklerimin üzerinde de devam ediyorum. Ama özellikle son 5 sene zaten hani benim ABD borsayla ilgilenip ilerlediğim süreç içerisinde benim yatırım stratejim bu yönde Eri ilerliyor. hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Şöyle yani açıkçası hani belli sektörler var zaten hani genel olarak çok giden işte uzay, e-voller, bu Nvidia ile ortaklaşa yapay zeka ve ilaç geliştirme işi işte Hı RX, hı. işte Yapay zeka. Evet. Tempus AI'lar, Tempus. ne bileyim yani belli şeyler var. Ama hep işte nadir elementler çıkıyor vesaire. Yani ben mesela sizden hep bir ay, 2 ay, 3 ay sonra ben erken görmüşüm hissediyorum. Bir bakıyorum haberlerde hani o hisseyi Twitter'da aratırken siz 5 ay öncesinde haberine girmişsiniz vesaire. Yani e, benim merak ettiğim şey şu, daha sektör bile belki kendinden bilmiyorken siz bunu bir yöntem mi var? Bunu merak ediyorum açıkçası. Ee, Yani burada hepimizin kendine ait olan bazı şeyleri vardır. Yetenekleri ya da normal davranış biçimi diğerlerine göre, kendi davranış biçimine göre daha iyi olduğu konular vardır. Benim de gözlem yeteneğim hep böyle hayatımda hep ön plandadır. İşte gözlemleyerek atıyorum araba kullanmayı öğrenmişimdir. Gözlemleyerek işte bisiklet kullanmayı öğrenmişimdir gibi. Gözlem konusu da bana şu yeteneği kattı: bir adım sonrasını düşünme, bir adım sonrasında hareket etme gibi. Ben hatta ilk bu Wall Street Diaries hesabını açtığımda paylaşmıştım. Akbank'tan 2004 müydü, 2006 yılında mıydı? 2004'tü galiba. Bir şey aldım, ödül aldım. Hayatımda ilk defa işte borsaya başlıyorum. Orada da kendimi test etmeye başladım. 10 bin kişi arasında da 26. 22. olup ödül almıştım. Onu da hatta şeyini paylaştım. Ve ondan sonra hep okudum Ahmet. Hala da okumaya devam ediyorum ve benim biraz daha tarzım veya işte ön sezilerim demeyeyim de hani
yeteneğim diyeyim biraz daha ileriye dönüp bakıp onu böyle biraz daha tahmin etmeye çalışmak diyeyim. Mesela haberin peşine mutlaka şey yaparım. Ben haber paylaşım gerçekleştiriyorum. O paylaştığım haberleri şimdi ayrıntılara da girmeye başladım. Hani mutlaka nereye varabileceğinin hesabını yaparım kendi içimde. O haberler ben de kullandığım bir şey ama yani şöyle bir şey var hocam, yani siz örnek vereyim, yani hani nükleer şirketleri ya da başka şirketler belli bir noktaya geliyor. Hisse işte ne bileyim o belli bir yükselişe geliyor vesaire. Sonra herkes sormaya başlayınca sen de anlıyorsun ki burada bir hikaye var. Ama sizde şöyle bir şey oluyor. Yani hani tamam, belki oradan girsen de çok iyi kazanacaksın. Ama siz öyle bir yerden giriyorsunuz. Yani mesela QBTS işte ne bileyim 3 yıl önce çok saçma zaman bir yerdeydi yani. İnanılmaz uçtu gitti. Yani ben QBTS'i genel olarak kendini kanıtlaması, belli yerlerde işe yaradığını fark ettirmesi vesaire 6-7 ay oldu. Hani o daha öncesi sadece fasafiso benim için. Ben fasafiso'ya mesela korkuyorum ama siz daha en başından işte QBTS diyorsunuz, işte Rigetti diyorsunuz, INQ diyorsunuz, işte ne bileyim işte hangileri beğeniyorsanız, benim bu üçü de yani e, öyle bir yeteneğiniz var, gerçekten tebrik ederim yani. Eyvallah. Bu kuantum konusunda yani Jensen'le ters düşmüş adamım ben yani. Ben kuantuma inanırken biliyorsunuz Nvidia CEO'su daha 15-20 yılı var. Ne kuantum falan demişti. Evet. Sağ Sonra olsun bayağı zaten bir geri adım atmıştı sonra. bunu söyledik. Ya Ha o tabii kendi bunu kendi söyledikten şirketini sonra korumaya sağ yapıyor olsun onu da. tabii yani o var. Sağ olsun bayağı bir arkadaş şey yapmıştı. Tepkisini göstermişti farklı yöntemlerle. Ee, Yani hep söylüyorum bizlerin de çok defa onlar kadar zaten olma ihtimalimiz yok ama hani eleştirilecek çok tarafımız var ama gördüğümüz bir noktayı eleştirince de çok kızmayın arkadaşlar. Ya bir de Yani neyi hocam, yani siz eleştirdiğinize o kadar bakın. Kabul riskli bir şey ederseniz yapıyorsunuz etmezseniz ki ayrı konu. yani neredeyse ne prerevünün geliri yok, bir şeylerde şirketler söz veriyor, bir şeye yapar mı Parası yapmaz yok mı Ahmet. belli değil. Parası bile yok. Abi şöyle Hiçbir oluyor şey yok genelde. Evet ortada. ya, Siz parası giriyorsunuz olmayanlar ve var. O bunların çok bazıları haklı. batacak yani. Başka kaçarı yok. Bazıları batacak bunlar. Şöyle oluyor. Bak ben eleştiriler ne zaman geliyor biliyor musun? Ben şöyle söyleyeyim. Sen mesela bir sektörde iddialı bir şey söylüyorsun. Bunun iyi yani önümüzdeki süreçte iyi getirici yani getiri sağlayacağını falan söylüyorsun diyelim. Ya da bir hissede diyelim. İşte takipçiler veya işte bunu duyanlar girip bakıyor hisseye. Bakıyorlar işte hisse yılbaşından beri %30 düşmüş, %40 düşmüş falan. Sonra hemen eleştiri yapmaya başladılar, tamam mı? Hisse fiyatına bakarak. "Ya sen de manyak mısın? Öyle şey mi olur?" bilmem ne falan. Topa tutuyorlar seni. Ama sonra senin dediğin olmaya başlayınca yavaş yavaş, hisse yükselmeye başlayınca yine topa Kimse bir şey demiyor yok o yine Ondan zaman. sonra topa herkes sormaya tutuyorlar. başlıyor. Bak yine topa tutuyorlar. Niye topa tutuyorlar biliyor musun? Bu sefer de kaçırdıkları için topa tutuyorlar. Hani Öyle. bu sefer de bu herif demişti zamanında, ben dinlemedim, hatalı çıktım ama herifin dediği oldu ama ben kaçırdım diye. Bu sefer de oradan kızıyor. Yine sana geliyor. Yine sana saydırmaya başlıyor. Genelde böyle oluyor. Ben şeyden biliyorum bunu. Celsius'tan biliyorum. Yani $30'ken falan söylüyordum Celsius'u. Oradan $20'a düştü. O süreçte benimle hep dalga geçtiler. İşte $30'dan aldırdı bu salak 20'lere geldi falan diye. Ama şimdi Celsius 60 küsür dolarda mesela. Yani, genelde öyle oluyor. Şimdi de mesela hâlâ da beğenmiyorlar. İşte çünkü aldı yürüdü gitti kaçırdılar ve kaçırdık diye düşünüyorlar gibi. Ya en azından benim tecrübem öyle. Cuma şöyle, dediğim gibi çok haklısın o konuda eleştirilerde. Şimdi öncesinde böyle tartışmalara falan giriyordum da dikkat etmişsiniz artık zaten hiçbir tartışmanın içerisinde asla yer almıyorum. Eğer fikir Evet. anlamında tartışacağım birisi varsa güzel güzel tartışıyoruz ama çizginin dışında zaten gelince hemen engelleyip geçiyorum. Evet. Ee, Yani bu kuantum tarafıyla başlamıştı orada işte sert eleştiriler falan işte yükselmesi, geri çekilmesi çünkü işte Rigetti 1,5 dolar seviyesinde işte yayını yapıp anlatmaya başladım. 6-7 dolarlara geldi. Sonra 4 dolarlara geldi. Ondan sonra yıl kapanışındaki hani az önce tabloyu dedim ya paylaştım falan. Ben de şey yazmıştım yani beni eleştirmek için öncelikle %2000'in %10'unu yap. Ondan sonra gel eleştir şeklinde ifade etmiştim. Dediğin çok doğru. Geri çekilmelerde mutlaka eleştiriler oluyor. Yukarı giderken de farklı eleştiriler oluyor ama artık bunların Evet. hiçbirinin şeyin içerisinde yer Yani almıyorum. Bir de şeye, ben diyorlar ya tarzım bitir abi sen. Ben söylerim sonra.
Tarzım gereği de zaten hani şey değilim. Bakın ben söylemiştim, şunu yapmıştım, bunu yapmıştım. Bunu yapanlara da bir şey söylemiyorum asla. Bence herkes kendince doğrusunu gerçekleştiriyor. Ama yani Ahmet, çok şey olsun diye söylemiyorum özellikle, ama 5-6 tane sektörüm vardır. Daha yolun en başında ifade etmiş olduğum, anlatmış olduğum. İnananlar yatırım yapmıştır, inanmayanlar yatırım yapmamıştır, ayrı konu. Ama hiçbirinde ben bunu anlattım, şunu anlattım vesaire falan özellikle girmiyorum. Bakın Rocket Lab bugün yani 5-6 sene oldu. Senin az önce söylediğimiz gibi geliri yok, işte uçuş zaten daha başlangıç aşamasında vesaire. Hani araştırma, ben bir de geçmiş dönemde raporda okuyordum. Evet. Yani Ama ben sana yayında bir ifade eleştiri ediyordum, yapayım anlatıyordum. Meral. Lütfen. Bence yapmalısın abi. Yapmamakla hata ediyorsun. Ben sana söyleyeyim. Bence de. Yani çünkü sen belki Rocket'le ve belki Palantir'i burada yani biz daha bilmiyorken bile bilen ya da alan insanlardan birisin. Ama söylemediğin için bunu, işte ben Palantir şu zamanken söylemiştim, bak geliri getirilerim şu kadar oldu gibi böyle paylaşmadığın için ne oluyor biliyor musun? Bizim Türk insanı öyle yani. Şey yapmaya gerek yok. Yani böyle, lafı evirip çevirmeye gerek yok. Kendinde övünmediğin zaman, tamam mı, seni sürekli küçümsüyorlar ve sürekli, sana o yaftayı yapıştırdıkları zaman bir de üzerinden, atamıyorsun. O yüzden abi bizim milletin gözünde saygınlık kazanmak istiyorsan ya da, hani, saygın birisi olarak seni görmelerini istiyorsan kendini öveceksin yani bence. Benim, tecrübe ettiğim, benim gözlemlediğim şey bu. En azından Türkiye için söylüyorum. Ya, yurt dışında belki evet, dediğin gibi, ne bileyim, İngiltere'de, Amerika'da kendini övmesen de insanlar bir şekilde farkına varıyor ama Türkiye'de yok abi. Kendini övmediğin zaman seni eziyorlar. Gerçekten eziyorlar. Yani, ne kadar başarılı olursan ol, kendini övmediğin zaman eziyorlar yani. Ben bunu gördüm. Bence, o yüzden bence bunu, tekrar düşünmelisin. Sana Eee, böyle bir eleştiri yapayım. Doğru söylüyorsun Cum. Yo, eyvallah. Doğrusu Ahmet'im, buyur. Abi, ya ben ufak bir örnek vereyim yani. Bugün mesela yani dün mü? Dün sanırım. Yani bir tane şirket buldum. Yani şirkete de daha bakmadım yani. Sadece şey ilgimi çekti. 22 milyon dolar nakiti var. Şirket 19 milyon dolar değerinde falan. Aa dedim bir şey mi var bunda? Bir bakayım falan. Onu paylaşmıştı yarın bakacağım falan diye. Sonra işte kendim o taglediğim için işte dolar işaretiyle. Sonra o taglere bakıyorum. Abi baktım hocam siz aylar öncesinde haberini paylaşmışsınız. Dedim artık 19 milyon dolar şirketi de ben benden önce nasıl buldu? Öyle yani. Gerçekten şaşırıyorum bazen yani. Ya, Yo, çünkü, yok, doğru yani, söylüyorsun Ahmet'in zaten. dediği doğru. Çünkü öyle dengesiz insanlar var ki mesela adam belki şirketten haberi daha bir iki hafta önce olmuş. Belki senin bir iki yıl önce bakıp gördüğün, söylediğin şirkete sonra gelip şey diyor mesela, "Bak bu herif de benden görmüş." falan diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani Ya öyle Eray manyaklar var Hoca'ya yani. söylenecek en son şey ya. Valla delilik ya. Yok de var ya, dengesiz insan çok, onu diyorum. O yüzden. Ya eyvallah arkadaşlar, dediğiniz çok doğru. O biraz şey, yetişme tarzından da kaynaklanıyor veya bakış açımdan da kaynaklanıyor. Sadece yetişme tarzı demeyeyim. E, Yani burada temel amacımız hepimizin para kazanmak. Şimdi ben portföyü paylaştığım zaman düşman kazanırım. Başka bir şey kazanmam, onu söyleyeyim. Ben para kazanıyorum. Onun haricinde, yani bu arada hani sağ olsun işbirliğiyle ilgili olarak teklifler geldiği için böyle işbirlikleri falan paylaşıyoruz, ama yani bizim bir yere gittiğimiz, birisine başvuru yaptığımız vesairesi falan olmuyor. Ee, Dolayısıyla ben para kazandığım süreç içerisinde de yani çok benim hayat şeyim çok şey değil. Cuma sana geçenlerde bahsetmiştim biraz hayat standartlarımdan. Ee, Yani çok şükür hani ben kazandığımda fazlasıyla harcamasını da seven bir insanım. Laf ne olur yanlış anlamasın. AB'nin ortası hariç görmediğim yeri yoktur. Birçok yer, dünya aynı şekilde. Kızlarım sağ olsun iyi yerlerde vesaire. Ama ben onu zaten tamamlamışım. Onun üzerinde bir aferine, bir alkışa vesaire falan ihtiyacım yok. Birileri faydalanabiliyorsa ne mutlu. En çok eleştirilerden bir tanesi de işte ücretli yap şeklinde diye. Yani o tarafında zaten yer alma. Öyle bir tarzım da yok. Öyle bir isteğim de yok açıkçası. Bu şekilde devam ediyor. İsteyen istediği kadar faydalanır, Doğru. alır. Onun için Ben bir şey ufak bir Saygılıyorum eleştiri abi. söyleyemem yapabilir tabii. miyim Eray Hocam? Şey konusunda pardon Ahmetciğim, şey konusunda dediğim gibi Palantir halka arz olduğu gün anlatmaya başladım. Hı hı. Asan'la birlikte hiç unutmam. Bakabilirsiniz siz de. Bu arada Asan'la ilgili olarak da güzel raporlar gelmeye başladı. Eski, yanlış hatırlamıyorsam Google'un iki yöneticisinin kurmuş olduğu bir şirket, yazılım şirketi.
Bir bakın ona da. Ne Son kodu? 2-3 Sitenin? haftadır Asan. Adana, Samsun, Adana, Niğde. Aynı gün Palantir'le aynı gün halka arz oldu. O yüzden hiç unutmam. Ama hiç yatırım yapmamıştım. Sadece son 2 gün raporlar gelmeye başladığında böyle aklıma geldi. Vay dedim de Palantir halka Hmm. arzını anlattığım zaman. Palantir'in bu arada Türkiye'de en çok bilinmesinin sebeplerinden bir tanesi de halka arz şekliydi arkadaşlar. Doğrudan halka arz oldu. Hani bir talep toplama ve benzeri gibi bir süreç yaşamadı Palantir. O yüzden Türkiye'de de birçok yatırımcısı var. Eminim erken aşamada da birçok yatırımcısı da olmuştur. Yani o aklıma gelmişken de onu da paylaşayım istedim. Buyur Ahmetciğim. Size tek bir eleştirim var açıkçası. Naçizane küçük bir eleştiri. Şöyle bir şey var. Hani bir Space'te de denk geldik. Ben onu sırf yani ne diyor bunlar diye girdim Space'te. Size söz vermeyeceklerini de biliyordum. Şöyle bir durum var. Hani size yorumlarda vesaire aslında hani iyi gözüken ama laf geçiren şeylere yapanlar oluyor vesaire. Hani biliyorum siz herkese karşı iyisiniz vesaire ama biraz size karşı yapılanlara biraz daha bakın bence çünkü tüm bunlar olduktan sonra üstünüzden daha prim kasılıyor. Onu söylemiş olayım. Farkındayım onun. Yani anlatmış olduğum şirketler hani şeyi söylemek istemiyorum. Yani ilk ben buldum, ilk ben anlattım falan. Ya sektör hep diyorum. Sektörün başlangıcında birçok şey anlattım. Onun farkındayım ama e, ne bileyim Ahmet ya boş ver. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim Birisi bu arada. güzel bir soru sormuş. Ben çok biraz arada kaynamadan sorayım mı o zaman? Berk uyudun mu? Buradayım dinliyorum ben. Biz kendi aramızda sohbete daldık Berk'le Sosa hasta diye. Sana da Allah Allah. sormuyoruz yani. Hiç Berk ne Yo düşünüyor yo bu ben konularda diye. söyleyeceğim bir şey olduğunda girerim araya. Şey sormuş. Demiş ki dur bir dakika. Fiyatına bakmadan alırım dediğiniz hisseler var mıdır? Nelerdir diye sormuş bir arkadaş. Ha, Güzel evet. bir soru. Kimse Yani bilmez. zor bir soru ama böyle yatırım tavsiyesi olmadan böyle Yatırım tavsiyesi kısaca olmadan. Ne kadar uzay hissesi fiyatı bakmadan alırım valla. Ne kadar uzay hissesi varsa. uzay hissesi ve uzay ayakkabısı üreten şirketler. Şöyle Tabii abi ben bir yani. tane seçecek olsam şu an yapay zeka dönemindeyiz. Data center'lar yani yapay zeka önemi oldukça data center'a ihtiyaç olacak. Ve data center'da da yazılım tarafı kuvvetli olan ve daha dengeli giden her şeyi al, hunharca ne varsa al hani data center'a GPU al falan gibi değil de daha hani yazılım tarafı da olan birçok hani değerlemesi de şu anda baktığım zaman nispeten hani şu an gelir anlamda düşük olabilirler ama potansiyel anlamına baktığım zaman elindeki diğer şirketlere baktığım zaman Nebius'u uzun vadede şu anda demiyorum şu anda biraz önü şimdiden alınmış durumda ama hani ben gözüm kapalı gidecek diyorsanız ben 5-6 yıl belki daha uzun ben Nebius'u seçerdim açıkçası. Tabii yatırım tavsiyesi değil yani riskleri var çünkü çok yükseldi. Onu da söylemek lazım. Ben bundan birkaç ay önce Berk'cim özür dilerim araya Yo girdim yo buyurun. galiba. Jack hissesi var ya. Jack'le ilgili olarak işte 200 valla 212 miydi? 202 miydi? 219 muydu? Tam hatırlayamadım şimdi rakamı. Şey yazmıştım. Al unut diye yazdım. Aman Allah'ım. Nasıl eleştiriler? Alıp unutulacak işte hisse yoktur. Al unut vesaire diye. Çok şey gelmişti. Ama şu aşamada Ahmet'in söylemiş olduğu gibi bu tarz sektörlerin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de enerji. Evet. Onun içerisinde olmak gerekiyor Doğru. mutlaka. Benim Ve bence o kadar bu özür dilerim yapay zeka içerisinde en az enerjiler evet fiyatlandı evet ya bence. Evet bence kesinlikle. ya düşün Constellation Energy şu an sürünüyor şey yani son bir aydır falan. Çok saçma yani gerçekten. Sürünme sebebi ne? Harcama yapıyor, yatırım yapıyor. Bu yani. O kadar aptalca bir sürünme sebebi olamaz bence. Yani yatırım yapıyorsa iyi işte ya. Ne güzel bak şirket yatırım yapıyor kendi geleceği için. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi ya? Wall Street bazen o kadar Çok saçma salak. düşünüyor ki gerçekten çok salakça düşünüyorlar yani. Bu şirket harcama yapıyorsa o zaman önümüzdeki çeyrek şeyi kötü gelecektir. Ne bileyim free cash flow ya da bilançosu kötü gelecektir diye satıyorlar yani. Bu kadar saçma bir yaklaşım Meta'yı öyle açısı yok. çok ya düşürdüler Evet zamanında. evet. Meta, Google, Amazon. Siz harcama mı yapıyorsunuz? Gelin bakalım siz biraz Ama diyor. işte eninde sonunda yükseliyor. Bak Meta ta 800 küsürlere gitti yani. Şimdi tekrar gidecektir oralara. Bu o yüzden ben hep diyorum bak Constellation Energy
Sana katılıyorum yani Eray. Bence çok güzel yani. Önümüzdeki 1-2 yıl en azından nükleer enerji için bence en sağlam şirketlerden biri. Benim fiyatına bakmadan alacağım şirketler mesela ben çok riskli olacak ama söyleyeyim bak Robinhood alırım. Bakmam yani. Ne bileyim $100 mı olmuş, $50 mı olmuş. Bak, sürekli alırım. Hims& Hers alırım. SoFi'yi alırım. Yani bunları alırım. Ondan sonra Constellation Energy'yi alırım mesela. Palantir'i de alırım ama şu an çok pahalı. Hani fiyatına bakıyorum yani onun. Fiyatına bakıp alırız. Bakmadan olmuyor. Yani onu Hocam Anduril gelecek. Dört Evet ya, gözle ben de onu bekliyoruz. çok Zamanı bekliyorum. falan belli değil. Bütün parayı ona saklayın. Evet. Tesla'yı da alırım da işte abi Elon Musk manyağı var yani öyle bir şey var yani yoksa valla Tesla da güzel yani bence. Böyle söyleyeyim. Ya çok güzel, Tesla ile ilgili olarak çok güzel bir şey vardı. Bir gün bulursam mutlaka paylaşırım. İşte yatırım kitabını böyle şey yapmış. Böyle kalınca bir kitap çöpe Hı. atıyor. Tesla'nın bilançosundan sonra belki Evet, evet. Evet, görmüşsünüzdür. evet. Neydi? Peter Yani Evet, şey, evet. Thiel adamı ya. rakamların düzelmesi gerekiyor ya. Yani Tesla tarafında rakamların düzelmesi gerekiyor. Elon Musk delisinin biraz düzelmesi gerekiyor. Düzelmez. Yani Ya Avrupa'da o hocam şu işareti an onun yapmak. gelir sistemini değiştirmesi lazım. Yani Çin şu an arabayı bitirdi. Yani araba şirketi olmaktan hızlıca kaçması lazım. Ben yöntemini beğenmiyorum. Yani evet, Tesla'yı çok sevenler var vesaire. Ama ben gidişatını beğenmiyorum Tesla. Ama hani şunu da biliyorum, yani ben Tesla'yı bir şirket olarak yorumlamıyorum. Yani uzun vade bakınca hani yerinde saymasının sebebi aslında şirket oluşundan da. En kötü giden bir şirket oluşu. Ama ben Tesla'yı hani gelecekten bir havuç gösterilen, bir peygamberin bir havuç gösterdiği ve genel olarak bir din olarak görüyorum ve bu dinde ben de güveniyorum yani. Ha, o kadar dindarı var. Tamam, o zaman güvenilirdir. Yani benim Tesla bakış açım sadece bu. Bir de söylemeyi unuttum Bitcoin tabii ki. Fiyatına bakmadan alınabilecek varlıklardan. Bitcoin demişken bugün galiba düştü, haberi paylaşmadım, unuttum, bak şimdi aklıma geldi. Güzel bir ETF başvurusu, ETF de bu kadar gömmüşken güzel bir ETF başvurusu yapılacak. Hiç böyle bilmediğimiz bir şey, aracı kurum tarafından arz edilecek. SEC'e başvuru Bitcoin yapılmış ETF'i mi? hatta. Sadece evet, ya Bitcoin değil. Sadece ABD tarafından üretilen ve ABD merkezli yani merkezi demeyeyim de işte stabil coinlerin, şimdi gelecek Amerika bu işi tek başına almaya çalışıyor ya. Sadece ABD merkezi stabil coinlerin içerisinde barındıracağı bir ETF gelecekti. Onun haberini paylaşacağım. Onu da takip edebilirsiniz. Aklıma gelmişken söylemiş olayım. Evet, ben de iki hisse söyleyeyim bu fiyatına bakmadan alacaklarımla ilgili. Biri Nibius olurdu. Biri de zaten epey bir yukarıdan maliyetlenmeye başladı. Rocket Lab olurdu. $45'dan ilk aldığımda hatta buradan alınır mı vesaire demişlerdi ama Yani, yani Rocket ben Lab de duydum bence bunları. alınabilir. Hoş, ben onu biraz maliyeti $35'lara çektim ama yine de tabii çoğu kişiye göre maliyetin biraz yüksek kalmış olabilir. E, Hatta Rocket Lab'ı şu anda Nibius'un biraz daha fiyat anlamında fiyatına bakmadan daha çok alabileceğim hisse olarak görebilirim. Tabii ki yatırım tavsiyesi Şu an değil. gidişat yeri bence de, Yer yani Nibius olabilir. biraz bence doygunluğa fiyat olarak biraz ulaştı gibi. Yani kısa vadeli açısından diyorum. Ama Rocket evet. Evet. Rocket Lab'la ilgili olarak bir şey söyleyebilirim. Tabii konu olunca böyle konuşasım Tabii abi. geldi. Şimdi arkadaşlar eyvallah, kusura bakmayın ne olur. Şimdi dün ya birkaç gün öncesinde SpaceX'in Starship 10. denemesi var. 11. denemesi vardı. Bugün de paylaştım hatta. Sadece 2 tanesi başarılı oldu son denemelerin. Şimdi elektron roketinde zaten %100 başarıyla gidiyor. Gayet iyi bir iş çıkartıyor. Bununla birlikte sadece fırlatma tarafında değil, işte Kratos'un en büyük hipersonik testlerindeki rampa üstlenmesi de dahil olmak üzere farklı farklı alanlar var. Şimdi bu yılın sonu itibariyle de nötron roketi gelecek. Şimdi elektron roketi yaklaşık olarak işte 13 ton ağırlığında, nötron roketi 480 ton ağırlığında, 500 tona yakın bir ağırlık. Tabii Starship bu denemelerde dahi başarısızlık, ki bazılarında patlamalar da oldu biliyorsunuz yani. Sadece bu en sonuncusu yer hizmetlerindeki problemdi. Dolayısıyla bu süreç yaklaştıkça riskler yaklaşacak. Ancak Rocket Lab ile ilgili olarak arkadaşlar, yatırımcıların bilmesi gereken şöyle çok önemli bir konu var. Şimdi Rocket Lab en başından beri, ki hala da karlı bir şirket değil, onu da söylemek gerekiyor. Şimdi hisse satış yöntemini hiç gitmedi.
Yanlış hatırlamıyorsam sulandırma yöntemine hiç gitmedi. Borçlanma vesaire yönemine hiç gitmedi. Kasada en son baktığımda 450 milyon dolar gibi bir bedel vardı ki Neutron roketin geliştirme maliyeti yine yaklaşık 500 milyon dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla yönetim anlamında da çok efendi bir yönetim var Rocket Cup'ın başında. Yatırımcı gözüyle söylüyorum bu efendi kelimesini. Bu tabii şu demek olmayacak. Şimdi Neutron roketi olası infilaklarda, olası başarısızlıklarda bir nakit yakım sürecine gelecek. Ve Rocket Lab burada farklı alternatiflere girecektir. İşte o zamanlar hep söylüyorum veya buradaki birçok arkadaş da söylüyor. Eğer mesela Archer'la ilgili olarak geçenlerde olmuştu işte çok büyük bir hisse satışıyla birlikte düşüş olmuştu. Bence büyük bir fırsat demiştim. Eğer böyle şirketlerde yani elinde bir know-how varsa, gelecekle ilgili olarak sektör önemli bir şey içeriyorsa, önemli fırsatlar içeriyorsa, olası işte Neutron roketinin başarısızlığı, işte hisse satışı veya işte tahvil vesaire birçok gibi yatırımcının sevmeyeceği birçok konunun tamamı al fırsatı olarak değerlendirilir. Bunu atlamayın, bunu kaçırmayın arkadaşlar. Rocket Lab'in yatırımcıları da var, yatırım yapmamış olanlar da var. Maddi veya işte zamansızlık nedeniyle. Dolayısıyla bu gözle de özellikle bakmanızı tavsiye ederim. Yönetiminin en azından yatırımcıya bakış açısı ve sizin o şirketle ilgili olarak bilmeniz gereken konular için bunları söylüyorum. 2025 bitimine kadar Neutron roketin testlerinin tamamlanması ki Arşimet motorunu bugün yine yayınladılar. Testleri yapılıyor. E, Bu süreç içerisinde oluşabilecek negatifliklere karşı kendinize eğer maliyetiniz çok düşükse testler başlamadan önce belki bir kar realizasyonunu gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü başarılı olduktan sonraki süreç gerçekten çok daha hızlanacak Rocket Lab'da, onu da söyleyeyim. Ama riskleri almak istemiyorsanız böyle biraz derin geri çekilmeler olacaktır ama hızlı toparlanmaları da göreceksiniz. Nitekim 24-27 dolarlar seviyesine geldikten sonra çok hızlı bir şekilde 15-70'lere kadar, 16 dolarlara kadar geri çekildi ve geldiği noktayı görüyorsunuz. Ve hep söylüyorum AST'si ve Rocket Lab'da hedefim, ilk etaptaki hedefim 100 dolar seviyesinde diye. Neutron roketiyle ilgili olarak bakış açınızda böyle şekillenmesi için özellikle anlatmak istedim. Teşekkürler hocam. Bu arada Hüseyin Hoca da geldi. Ben konuşma daveti yolladım ama konuşmak isterse katılabilir. Hüseyin'cim hoş geldin diyeyim. Eğer Hoş müsaitse geldi. bekleriz. Bu arada şey sorusu gelmiş Eray hocam. Anduril arzı ne zaman demişler? Bir tarih var mıydı? Yok, CEO'su 3 hafta 4 bir aya yakın olan bir süreçte bunu gerçekleştireceğiz dedi ama halk arzı ile ilgili olarak bir ipucu vermedi açıkçası. Tamam. Evet, sorulara bakalım. Var mıdır dikkatinizi çeken bir soru? Genelden oku yani. Sen dikkatini çeken varsa. Tamam, bakalım. AI enerji talebine arzın yetişilemeyeceği düşünülüyor. Evet, yani ciddi bir enerji talebi var. Az önce bahsettik hatta yeteri kadar fiyatlanmadığından da. AMD, Nvidia aynı fiyat gelirse hangisinde durulmalı? Yani çok hisse sorusu almıyoruz arkadaşlar şu anda. Hüseyin hocam merhaba. Merhaba arkadaşlar. Sesim Hoş geliyor mu? geldin. Tabii Geliyor. geliyor. Merhaba. Merhaba. Hüseyin'cim Biraz hoş geç geldin. geldim. Merhaba. Zor, yorucu bir gündü. Merhaba. Zevkle dinliyorum. Eklemelerin olursa keyifle biz de dinlemek isteriz. Eyvallah. Mutlaka katılacağım. Eray sen yayının başında birkaç kişi var demiştin aşağıda davet edebiliriz Evet, diye. ben tanımıyor olabilirim, atlıyor olabilirim. Lütfen öyle bir şey olursa uyarın beni. Olarak ifade ettim. Benim Evet. de tanıdıklarım ve tanıklarım var. Eğer olursa varsa öyle bekleriz. çağıralım, Evet. beraber sohbet edelim dediğin son bir saati öyle yapabiliriz istersen. Daha bir saat mi var ya? Yok, Ya, sorular Bak azaldı. Sorular 4-5 bitince saat demiştim hatırlarsan. Bak 3 saate düşürdüm. Hatırlıyorum. güzel bir soru var. Ya şöyle, Evet, dinliyorum. buyur Berk'cim, pardon. Yo, buyurun. Eray hocam buyur. Şöyle bu zamanda yine hep böyle biraz gerilere gidiyorum ama valla böyle hani bir saat 2 saat hiç yayın yaptığımı hatırlamam zaten. Son kendi yayınlarım dahi zaten artık yapmıyorum. 3 saatler falan zaten hakeza şey yapıyor. Ben tabii orada biraz daha hisse soruları alıp özellikle hani teknik temel vesaire bütün detaylarına baktığım için çok daha uzuyor.
Ama böyle 2 saat, 3 saatler falan Cuma'cığım bizleri biliyorsun kesmez böyle yayınlar. Çok daha uzun her zaman varız yani arkadaşlar. Eroy'da Yani zaten Ramazan ayında 8 falan saat konuşuyor. şey olur böyle. Sahura kadar falan konuşuruz o zaman. Vallahi süper fikir. Bir Ramazan ayında böyle sahur özel programı yapabiliriz. Bol bol konuşuruz. Evet, bir sorumuz var. Vergi konusuna dikkate alındığında kar alma stratejileri nasıl olmalı? Abi valla ben ödüyorum vergimi yani bakmıyorum Evet, şeye. yani Vergi vereceğiz. Yani ben zaten genel anlamda bir trader olduğum için yani hiç bakmıyorum açıkçası. Ne yani çıkıyor kazanç vergi elde ödüyorum. ediyorsam vergimi ödeyeceğim ya, bu kadar basit yani. Aynen Ben öyle. öyle Kesinlikle öyle. aman Ama vergi ödedim aman yatırımcılar satmayayım için öyle bir şeyim yok yani. yatırımcılar için belirli stratejiler görüyorum. Ya Onlarla Türkiye'de çok o konu insanların kafasını. Türkiye'de %35 mi ödüyorsunuz? Ne kadar ödüyorsunuz? %40. 40. %40 mı yani? Çok yani. Çok Evet. ya. Orada şunu unutmayın. Ben mutlaka yılın son haftası hatırlatmalarımı yapacağım zaten arkadaşlar. Yani şöyle kazanıyorsanız vergi evet ama sektörün başlangıcında ve inanıyorsanız yani satmayın. Az önce ifade ettim Hüseyin'in hesabında pinli bir şekilde duruyor. Yani iyi bir hisseni satış fiyatı hiçbir zaman gelmez şeklinde diye. Ee, Sizin zararda olduğunuz hisseleriniz varsa şayet arkadaşlar, örnek veriyorum son hafta, son 2 hafta al-sat yaparak oradaki zararlarınızı ana şeyden, karınızdan düşebiliyorsunuz. O yüzden zarardaki hisselerinizi mutlaka yıl bitmeden bir kere eğer yine taşımaya devam edecekseniz al-sat yapın. Onu zaten zamanı ama para kazandığımız süreç içerisinde o evet yani daha düşük olsa çok daha mutlu oluruz ama para kazandığımız süreç içerisinde de ben sırf vergi vereceğim diye ben kar realizasyonu yapmayayım diye çok doğru bir hamle olmayabilir. Evet, kesinlikle. Bir sorumuz daha var. Bu konuyla ilgili eklemek isteyen var mı? Ahmet, Yok, yok. bir şey söyleyecek misin? Tamam. Sorum şu demiş. Anduril halka arz olana kadar dolaylı olarak nasıl yatırım yapılabilir? Anduril'e yatırım anlamında soruluyor galiba ama. O DXYZ ETF'i gibi hani Evet. SpaceX'in, Axiom Space'in falan içerisinde olduğu şu an o yok ama Anduril'in ortak çalışmış olduğu firmalar var. Archer gibi. Yani o şekilde yatırım dolaylı bir şekilde olabilir ama Android'in kendisi kadar etkili olmayacaktır. Ama yine de Android'in hatırlayın şeyi Nvidia'nın yatırım yapmış olduğu işte 13F dosyalamalarında çıkıyor. Android'in de bu şekilde ki Android halka arz olmadığı için 13F yayınlaması gerçekleştirmiyor. Siz de ortak çalıştığı şirketlere yatırım yapabilirsiniz. Çünkü Android eğer ona güveniyorsa sadece güvenmekte kalmıyor. Teknoloji paylaşımını da gerçekleştiriyor. İleriye dönük adımları da var. Mesela Surf Mobility yine Evtoller'den bir tanesi. Palantir'in %19.3'lük hisse şeyi var. Yani bu tarz yatırımları dolaylı da olsa o şirkette işbirliği yapan şirketlere yatırım yapabilirsiniz ama mesela bazen görüyorum arkadaşlar geçen bir örnek verdim bir yayında işte Faraday Futures var elektrikli araç üreticisi. %500 oranında Berkshire ve diğeri neydi? Vanguard hisselerini arttırmış. Bir bakıyorsunuz toplamda 39 milyon dolarlık bir artış var. Yani buna da aldanmamak gerekiyor çok fazla ama e, eğer sadece maddi yatırım yanında teknoloji paylaşımını da gerçekleştirirse o zaman farklı bakmak gerekiyor diye düşünmekteyim. Palantir Foundry yazılımını bir tarafta devreye alırken veya kullanmaya çalışırken veya hayata geçirmeye çalışırken yeni teknolojilerde Android'de diğer tarafta farklı çalışmaları var. O gözle bakılabilir diye düşünmekteyim. Teşekkürler Evet. hocam. Ben bir tane Evet. gelen soruyu biraz değiştirip sorsam. Bilhassa sen ve Cuma Hoca'ya. Tabii ki. Soru gene ilk normalini sorayım, biraz da ben kendi şeklimde sorayım. İTÜ'lü bir arkadaşımız demiş ki hocam şu an full nakitteyim. Temmuz'da full nakite geçtim. O zamandan beri alım fırsatı arıyorum. Piyasa Eylül'de alım fırsatı verir mi veya 2025 içinde? Benim sorum şu. Genel olarak benim yani kendi bakış açım şu yönde. Bir trend varsa ben nakit oranını düşük tutuyorum. Sizin yönteminiz nedir? Nasıl devam ediyorsunuz, bunu merak ediyorum. Bilhassa ikiniz için. Cuma hocam, önce sen başla istersen.
Abi ben şöyle söyleyeyim. Ben her zaman şunu söylerim. %100 yani full nakite geçmek kadar yanlış bir şey olamaz. Yani ben bunu söyler, bunu bilirim. Yanlış. Tamam mı? Çok mu tehlike gördün? Çok büyük bir tehlike mi gördün? Bence maksimum %50 olmalı nakit oranı. Hadi taş çatlasın, hadi %60 falan. Çok riskli işler yapıyorsan, ne bileyim opsiyon yapıyorsan ya da kaldıraçlı trade yapıyorsan o ayrı ama normal yatırım portföyü, yani normal hisse yatırımından bahsediyorsak %100 nakit kadar yanlış bir şey yok. Bak sonra mesela temmuzun sonunda mı satmış? Öyle mi dedin Ahmet? Temmuz'da full nakite geçmiş. O zamandan beri de Tamam alım işte fırsatı ya, beklemiş. temmuzdan beri yani piyasa elbette çok yükselmedi ama birçok hisse daha fazla yükseldi yani. Şimdi o sattıklarını ya yukarıdan alacak ki yukarıdan almaya eli gitmeyecek. Çünkü genelde insan psikolojisi öyle çalışıyor. Ben sattığım fiyatın altına gelmeden almam diye inat etmeye başlıyor insan. Ama sonrasında gelmediğinde de almıyor. İsterse %100 yükselsin. Yani o tüm yükselişi kaçırıyor sonra. Tamam, o yüzden %100 nakite geçmek kadar yanlış bir şey olamaz bence. Çok mu tehlike gördüm? Hani ki öyle bir durum da yoktu Temmuz'da. Tamam, sezonsallık falan dedik ama sezonsallık demek yani %100 maksimum demek değil. endekslerin işte tabii yani %5-10 geri çekilmesi demek ya da ki bu bile garanti değil. Değil. Sadece bir istatistiki veri. Ama tehlike gördün, diyelim ki ne bileyim resesyon mu gelecek bir şey ya da Fed faiz mi arttıracak? Böyle tehlikeler görüyorsan tamam anlarım. %40-50 nakite geçilir. Ama onda da beklenir yani. Sonrasında, uygun yerlerde, %50 olan nakit oranını geri sokarsın piyasaya. Budur yani. Zaman zaman, şey diyorum ben mesela riskli yerlere geldiğinde, işte %20, %30 nakite geçerseniz gayet mantıklı risk yönetimi yaparsınız. Onda, işte, endeksler en tepelerdeyken ya da genelde çok, güçlü dirençlerdeyken söylüyorum ama işte şuraya dirence geldik, hadi komple satalım. Şimdi buraya desteğe geldik, hadi %100 nakite girelim. Böyle bir şey yok yani. Böyle yatırımcılık olmaz. Siz o zaman spekülasyon yapıyorsunuz demektir. Yani spekülasyon yapıyorsanız da o piyasayı çok çok iyi falan biliyor olmanız lazım ki öyle bir dünya yok. Yani en büyük yatırım bankaları bile bilemiyor ne olacağını. JP Morgan bile tahminlerinde yanılıyor. Ne bileyim, State Street, ne bileyim, işte, Bank of America gibi. Bunlar bile tahminlerinde yanılıyorken, hedef fiyatlarını tutturamıyorlarken S&P 500 endeksi için söylüyorum. Sen nasıl tutturacaksın? Yani sen sıradan bir vatandaşsın. Senin karşında koskoca balinalar, bankalar, yani bilgisayarlar, ne bileyim, çok güçlü algoritmalar çalışıyor. Onlar bile tutturamıyorken sen nasıl tutturacaksın veya tahmin yapacaksın da ben şurada %100 nakite geçeyim, şurada tekrar %100 pozisyona girip böyle bir dünya yok yani. O yüzden durabildiğin kadar pozisyonda duracaksın. Risk mi gördün? Tehlikeli yerler mi gördün? Ama biraz artırırsın nakitini. Ne bileyim %30 falan nakite geçersin. Hadi, çok kötü diyelim %40 falan nakite geçersin. Sonra endeksler düştüğünde de tekrar nakitini sokarsın piyasaya. Bu yani yapılması gereken bu kadar basit aslında. İşi kendimiz için zorlaştırmanın bir anlamı yok. Şimdi %100 nakite geçtin sen. Ne bileyim kârda sattın çoğu hisseni. Şimdi sana vergi yükü çıktı. Bir de durup dururken gidip vergi ödeyeceksin. Yani bir de böyle bir şeyin olacak dezavantajı. Bir de daha Sonra yüksekten tekrar alırsan. tabii canım, evet. Şimdi bir de gidip daha yüksekten almak zorunda kalırsan ödediğin vergiyi boşu boşuna ödemiş olacaksın yani. O yüzden, bence yanlış. Ben bu kadar diyebilirim yani sadece. Benim yaptığım taktik trend varsa devam et. Trend bozuluyor gibi mi oluyor? Tamam, işte biraz nakite geç. %30 falan iyidir. Hadi taş çatlasın %40 diyelim. Onun dışında, bak opsiyon portföyümde mesela opsiyon portföyümde geçerim ben. Gerektiğinde %60, %70 nakite geçiyorum yani. Çünkü opsiyon olayı riskli olay. Opsiyonda kaybettin mi gidiyor yani. O parayı kurtaramayabiliyorsun. O yüzden opsiyonda ben nakiti güvence olarak görürüm. Çok tehlikeli yere geldiğimde gerekirse %60-70 nakite geçerim ama hissede öyle bir şey yapmam yani. Hissede maksimum %30, %40 bu kadar. Böyle söyleyeyim. Berk. Ben şöyle söyleyeyim, bizim alım ve satım kararlarımızda makul temeller, sebepler olmalı. Şimdi bu arkadaş ne için bir alım kararı vermişti de onun satışını etkileyecek kararlar oluştu? Öncelikle onu sorgulamak lazım. Yani temmuz ayında %100 hisseye geçebilecek kadar acaba altında bu satışın sebebi neydi? Onu bilmiyorum açıkçası. Bir boğa piyasasındayken yani ben boğanın en agresif olduğu yerde bile %80 hissenin üstüne
kesinlikle çıkmıyorum. %20 mutlaka bir marj bırakıyorum. Günlük işte trade'ler yapabilirim, bir fırsat görürüm, ona girerim, bir swing'e girerim vesaire diye ya da bir geri çekilme olursa onu değerlendirmek için. Ayıya geçtiğimizi düşündüğümde de yine %40, %50 civarı hissede olurum. Ama, yani, orada artık trendin gerçekten döndüğünü düşünüyorsam belki bazı hedge mekanizmalarını devreye alırım kendimce. Bunları yapabilirim. Ama %100 hissede olmak ya da Sen %100 yalnız nakitte olmak. Efendim? o %100 nakde geçmiş. Tüm hisseleri satmış. Evet. Yani, bu çok doğru değil. Özellikle boğa piyasasındayken. Yani, evet, bazı düzeltmeler yaşıyor olabiliriz ama hâlâ boğa piyasasındayız. Yani, bu çok belli. Hem momentumdan belli hem teknik açıdan belli hem temelleri hâlâ boğa piyasası vs. Yani, %100 bu dönemde Temmuz sonunda ya da nakde geçmek bence çok iddialı olmuş. Cuma Hoca'nın dediği gibi durduk yere bir vergi yükü oluşturmuş. Muhtemelen çoğunu kârla sattı çünkü. Gidecek şimdi yukarıdan alacak. Belki bu sefer FOMO'ya kapılacak. Trend döndüğünde veremeyecek, stop olamayacak. Bu sefer tümden dengesi bozulacak. Yani bu işin temelinde öncelikle biz ne için alıyoruz bunu bir belirlemek lazım ve ne olursa satacağız. Bunu da aslında planlamak gerekiyor. Bütün alım satım stratejinizi bu 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık vesaire zaman sınırı olmak zorunda değil. Bazı koşullar olduğunda alırım, bazı koşullar olduğunda satarım gibi en azından bir planlamak lazım. Riski iyi ayarlamak lazım portföy içerisinde. Ben bu şekilde devam ediyorum. Yani dediğim gibi boğanın en agresif olduğu dönemde bile %20 mutlaka nakdim olur benim. Ya Her gün şey gibi yaklaşıyor insanlar, Berk, hani BIST 100 gibi, yani borsa, Türkiye borsası gibi falan gördükleri için sanırım kesinlikle. %100 nakite geçeyim Hocam gibi bir bir de şöyle bir mantık var. durum var. Son dönemde tabii son 1,5 aydır BIST de yükseliyor ama son dönemde Evet. ciddi anlamda düşüş olduğu için BIST'te Amerikan borsalarına kayış oradan gelen KY yani bu bireysel yatırımcılar çok arttı. Tabii o alışkanlıklarla birlikte geldiler. O Ya nedenle Türkiye borsası için evet belki doğru olabilir. Hani ne bileyim belli bir yere gelir endeks Türkiye borsası. Sorry babacığım. Belli bir yere gelir endeks. Ne bileyim Türkiye borsasında %100 nakite geçer. Sonra beklersin nasıl olsa bir şeyler olur mutlaka düşer ama Eee, çünkü şey yani baktığın zaman abi 1990 yılından beri endeks bir yere gitmemiş. Evet. Hep aynı bantla gidip gelmiş yani. Bant ya Türkiye borsasında bant trade yapacaksın yani. Bu kadar basit kesinlikle bir aslında. yatırım borsası Yani kesinlikle olmadığını ben de düşünüyorum ama Amerikan çok borsası güzel bir öyle trade değil evet. borsası. Evet. Arkadaş %100 nakite geçmedim deseydi yani veya büyük bir oranda falan kesin Buffett sorduruyor bu soruyu derdim ben. E, Peki ben soruyu Ahmetciğim senin ekleyeceğin bir şey yoksa Tabii. Buyurun. geliştirebilir miyim biraz? Peki arkadaşlar endekste ne olursa artık bir düzeltme yani teknik de olabilir bu veya şu açıklama da olabilir ve benzeri. Çünkü dünyaya baktığımız zaman işte savaşlar bir şekilde Rusya tarafı da her ne kadar çözüm olmasa da en azından sağlanmış görünüyor. Bu hafta Çinli yetkililer ticaret görüşmeleri için Amerika'ya geliyor. Orada bir miktar daha sular sakin ilerliyor. Hakeza değerli madenlerin, nadir topraklarla ilgili olarak ihracat kısıtlamaları çok fazla yok. Ne olursa ki ben de sonunda fikrimi söyleyeceğim. Ne olursa artık bir düzeltme olur diye bir düşünceniz var ya da sert böyle bir derin bir satış olur diye Ben düşünceniz var. Onu da ben böyle çok ufak arkadaşlar adına söyleyeyim. sormuş Yani olayım. nasıl 2022'de Jackson Hole'da faizler çok yüksek olunca artık biz çok kararlıyız. Eee, Artık enflasyonu indireceğiz. Bu anlamda faiz döngüsü gelecekte çok kararlıyız. Konuşması başladığında çok uzun bir süre ayı piyasası yaşadıysak benim en korktuğum şey bir faiz döngüsüdür. Yukarı doğru giden. Bu anlamda enflasyon benim için çok önemli bir gösterge. Bunun haricinde eee, büyüme yoksa bu da benim için yani kısa vadeli büyüme ona takılmam 6 ay 7 ay büyümemiş bir ülke o kadar çok problem değil ama uzun süre büyüme yoksa bir ülkede bu da benim için bir endekste alarm sinyali diyebilirim. Bu benim nakitimi artıracağım dönem olur. Ama ben birazcık makrodan kendi tahminlerimle nakdi yüksek tutan biriyim. Yani endekste çok net hani %5-6 geriler onları umursamam bile. Ama hani ne bileyim çok önemli bir şey görürsem ancak o zaman biraz nakit arttırırım. Onun harici çok da nakit arttıran yani biri değilim açıkçası. Yani
kendime yani güveniyorum ve bir yerde patlarsam da patlarım diyorum yani o kadar basit. Torpil yapıp Hüseyin'e söz vereyim. Hüseyin, senin var mı böyle söylemek istediğin, böyle bu sorunun cevabı var mı sende? Benim ilk katıldığım konu bu %100 nakite geçme konusu. Ben denedim bu yöntemi arkadaşlar. Gerçekten tehlikeli. Yani dip yakalamak, komple girmek, komple çıkmak kimseye tavsiye etmiyorum. Birinci söyleyeceğim bu. En dipten yakalamaya çalışmak çok riskli. Yani bunu yapabilmek mümkün değil bence. Birinci söylediğim bu. İkincisi, geçmişte olan hikayeye çok takıldığımız anlar oluyor. Herkese tavsiyem dün dündür, bugün bugündür. Yani bugün yeni bir trend varsa çok yüksekten sattığımızda tekrar alabilme erdemini göstermek gerekir. Erken satmış olabiliriz. Orada da biraz geçmiş hikâyeye çok takılmamak lazım. Şu an trend almayı öngörüyorsa oyunun içinde olmak lazım. Örnek veriyorum, faiz indirimlerine inanıyorsak, o da bir trendse, Temmuz'da da nakite geçmiş olsak, dün de nakite geçmiş olsak, inancımız tamsa bence girişe başlamak gerekir diye düşünüyorum. Oyunun içinde belli bir oranda olmak gerekir. Benim de hisse de olma oranım %60-70'lere kadar yükselir bu dönemde. Bu daha yukarıda da olabilir, daha aşağıda da olabilir ama %50'nin altında daha fazla nakitte olmayı istemem. Bu yöntemi de denedim ben. Hani bir tecrübe açısından söylüyorum. Çok da olmadı. Etkili ve başarılı olmadı. Peki endeksin geri dönüşüyle ilgili olarak bir senaryon var mı? Yani ben resesyon konusuna inanıyordum. Yani sene başından bu yana özellikle tarife etkisinin ikinci yarıda, yılın ikinci yarısında resesyona bir etkisi, resesyonla ilgili bir gösterge olabileceğine inanıyordum ama büyüme onu göstermedi. Yani büyüme bugün GDP Now'la ilgili de bir tekrar geldi, güncelleme geldi. %2.2 geldi. Yani Amerika büyüyor. Ben resesyon açıkçası benim ilk göstergem olurdu ama onunla ilgili şu anda ortada hiçbir veri yok. Amerika'nın küçüldüğünü, arka arkaya 2 çeyrek negatif büyüme göstereceğini ortaya koyan hiçbir veri yok. Onun için görmüyorum. Büyük bir tehlike şu an için görmüyorum. Ama Fed'in de takip ettiği bütün veriler içerisindeki en önem verdiği veri biliyorsunuz işsizlik verileri, işsizlik başvuruları. Bence onu takip edecek herkes. Sonuçta FED de buna baktığına göre biz de buna bakacağız diye düşünüyorum. Oradaki verilerde de henüz bir net bir şey yok. Yani kimse bu düzeltmelerden sonra, Temmuz ayındaki büyük düzeltmeden sonra şu andaki eldeki veriler de net doğru değil. Bundan sonraki ilk veri işsizlikle ilgili çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eylül ayındaki faiz indirimlerini de belirleyecek. Her şeyi belirleyecek konunun olduğunu düşünüyorum. Onda bir sürpriz olmadığı sürece yok. Öyle bir beklentim yok. Yani öncelikle işsizlikle ilgili bir sürpriz olursa sıkıntı olur. Sonrasında da resesyona yansıyabilir. Resesyon çünkü çok geçmişe dönük veriler geliyor elimize. 3 ay sonra gerçekten öğreniyoruz büyüme rakamlarını. Bu ikisini arka arkaya takip etmek gerekir diye düşünüyorum ama ben daha negatiftim bunun yılın ilk yarısında. Artık o kadar negatif değilim. Öyle bir beklentim yok açıkçası. Teşekkür ederim. Berk, moderatörlüğüne saldım ama hemen Harikasın abi. çaktırmadan. Teşekkür ediyorum. Beni hiç yormadınız bugün. Yani şöyle, ben biraz sanırım ayrışacağım. Ya benim aslında tamamen stratejim şunun üzerine kurulu: tahmin etme, takip et. Yani artık bu resesyon mu olur, ileride bir faiz döngüsünde bozulma mı olur ya da enflasyon, ciddi anlamda bir enflasyon verisiyle mi olur bilmiyorum ama fiyat bana ne zaman artık boğa bitti derse ben de tamam buraya kadarmış derim ve kenara çekilirim. Yani benim stratejim tamamen gör ve aksiyon al, gör ve aksiyon al şeklinde oluşuyor. O nedenle evet, haberleri tabii ki takip ediyorum ama haberlere göre işlem yapmıyorum genel anlamıyla. Biraz daha hani price action'cıyım ben. O nedenle sadece fiyata göre işlem yapıyorum ve fiyata göre sadece düşüncelerim değişebiliyor diyebilirim. Ben şöyle söyleyeyim. Cuma hocam. Ha pardon Ahmetciğim, buyur. Yok Cuma Hoca söylesene onu sonra. Söyler. Bu arada endeksler Cuma günkü zirvesine geri geldi. Onu söyleyeyim. S&P 500, Nasdaq 100 ve Russell 2000 tekrar Cuma günkü zirvelerine geldiler. Kapanış orada yapıyor. Evet. Cuma hocam, bir de bir ufak düşenimiz var. Onun da üstünde kapanış yapmak üzereyiz gibi.
En tepeden Evet, bir güzel. çektiğimizde. Ama işte yarın bomba var. Nvidia Evet, yani bombası. oraya getirdiler. Bakalım yarın ne olacak? Evet, evet. Yani bence bu bilanço öncesi böyle yükselmiş olmamız pek hayra alamet değil ya. Dur bakalım. Nvidia düşse de sadece semrileri alır ya. Genel olarak düşün bilanço Evet. getirir. O yüzden Nvidia sıkıntı tanımıyor. düşerse bu arada şeye yarar. Small caps yani IWM tarafına yarar. Yarar. Bu Evet. sefer herkes Evet, oraya öyle bir kaçar garip tarafı yani. var. Evet, Orada o yine tarafa böyle bir kaçar. ufak rotasyon olabilir. Evet, benim nerede satarız mı diyordun herhalde. Nerede satarız ya da Evet, nereden nerede nakite mi artık hani geçeriz? endeks böyle evet Yani abi, %100 olmasa da makroyu ne haber gelirse takip ederiz. Yani ben makroya bakarım. Makroda bozulma varsa, ne bileyim işte enflasyon artıyorsa, büyüme yavaşlıyorsa, ondan sonra faiz artırımları veya faiz indirimlerinin durmasından bahsediliyorsa, o zaman işte tehlike çanları çalıyor demektir zaten. Bir de tabii ki tekniğe bakarım. Yani teknikte önemli dirençlere geldiyse, bu dirençleri aşmakta zorlanıyorsa veya yükseliş trendi bozulduysa örneğin, yani price action'a bakıp yükseliş trendi bozulduysa bunlara bakarım. Yani ama asıl önemli olan tabii ki endeks bazında makro. Hisse bazında tabii ki çok çok daha farklı şeylere bakmak lazım. Yani hissede ne zaman kâr alınır? Çok aşırı pahalı olduysa temel anlamda buna bakarım. Bir de teknik anlamda da çok hızlı gittiyse, yani gereğinden fazla hızlı yükseldiyse ve artık bir yerlerde o yükseliş durduysa ve zorlanıyorsa, tamam, artık o zaman biraz kâr alma zamanı gelmiştir demektir. Yani işte en yakın örneğini Sezzle üzerinden verebilirim. Mesela Sezzle'da olmuştu. Böyle çok hızlı yükselmişti. Sonra bir yerde tıkandı artık. Böyle bir durdu yükseliş. Oralarda mesela demiştim artık bakın bunu çok sert aşağı alabilirler diye. Nitekim öyle de oldu yani. Eee, Ya onun dışında, hani, böyle çok ekstra dikkat ettiğim bir şey yok yani. Teknik ve makro. Hisseler özelinde daha farklı tabii ki hisseler özelinde. Temel olarak pahalılık ve ucuzluğa bakıyorum. Bir de teknik olarak, tıkandıysa artık yükselemiyorsa. Öyle söyleyeyim. Ya eyvallah. hocam Ahmetciğim sen bir şöyle şey yani diyordun. ben de genel olarak şuna bakıyorum yani hisselerde tabii haberler var, birçok şey var, temeli etkileyecek birçok konu var. Genel olarak bir de şey de sevmiyorum hani bazı hisselerde piyasa inat ediyor. Yani yapay zeka bu işi bozar diyor. İstediğin kadar çok iyi şirket ol, yükselemiyorsun. Duolingo'nun yaşadığı şey bu. O anlamda hiç piyasayla inat etmem. Şu var, yani endeks konusunda dediğim gibi düşecekse benim için birinci mesele enflasyon döngüsünün olup olmayacağını kendimce bir tartarım. Bir de büyüme var mı yok mu? Bu ikisi temel meseledir benim için. Diğerleri bir savaş olur, hızlı V şeklinde toparlanır. Pandemi olur, V şeklinde toparlanır. Yani ne bileyim onlar V şeklinde birçok şey toparlanabilir. O yüzden onlar büyük alım fırsatı olur. Ya da yapay bir kriz çıkartılır. Yani Trump'ın çıkardığı şey yapay bir krizdi. Yapay krizi de hızlı şekilde yapayca toparlayabilirsiniz. O anlamda ben yapay krizlerden korkmam. Onlar benim için alım fırsatlarıdır. Ama dediğim gibi yani uzun vadeli bir ayıda gelebilmesi için daha sert şeylerin olması lazım. Onlar var mı yok mu? Onların ayak sesleri var mı? Ona bakın. Geri dönüşte de şu şekilde. Yani bir yerden sonra hele ki uzun dönemli aylarda 13 ay 15 ay sürebiliyor. Bir yerden sonra düşemiyor. Düşemediği yerde artık en iyi böyle hikaye ve teknoloji şirketlerini toparlamak gerek. Yani o bir yıl sonra büyük ihtimal hani bir 6-7 ay bazen 5 ay 6 ay sadece dibi bulması sürüyor. Yani o dibi bulduktan sonra artık tamamıyla en riskli, en teknolojisi yoğun, en hikayesi kuvvetli şirketlere girmek gerekiyor diye düşünüyorum. O ne zaman yükselir onu hani o zamanki para politikalarını bilmem ne şimdiden tahmin etmek yani imkansız bir şey. Ama genel fikrim böyle yani. Eyvallah. Ben de şöyle söyleyeyim, biraz daha farklı bir şey ifade edeyim. Tabii şu an görünen dünya genelinde her şey yönde gidiyor. Bazı verilerde farklı gösterse de
Bu saatten sonra arkadaşlar hani endeks düzeltmelerinde geçenlerde olduğu gibi böyle düzeltme değil mi? Bir küçük geri çekilmelerde hani VIX'te önemli hareketler %5, 6, 7 falan değil böyle 15-20'ler birkaç gün arka arkaya olmadığı sürece görünmediği sürece yani çok büyük bir risk olabileceğini düşünmüyorum. Endekslerde geri çekilme sadece devam niteliğinde veya güç toplam niteliğinde olacaktır. Sadece sizi geçen yıla götüreyim bu dönemlere. Temmuz ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Google'un açıklaması vardı. O da ya biz bir yanlış hatırlamıyorsam tarihi biz hani bu kadar yapay zeka harcaması gerçekleştiriyoruz ama acaba bunun sonucunu alabilecek miyiz diye. Böyle Muhteşem Yedili'den bu ve benzeri bir açıklama gelirse şayet o zaman ben önemli bir kırılımın yaşanabileceğini düşünüyorum. Buradaki kırılımda kastım belki endeks bazında evet endekse geri çekilme olabilir ama bu sefer biraz farklı olabilir. O da az önce sizlerin de söylemiş olduğu gibi işte biraz daha sektörel anlamda veya işte Russell 2 hisselerine kayış gibi olabilir, kayma gibi olabilir. E, Endekste orada bir dengeleme çabası olabilir ama bildiğiniz üzere büyük hisselerde sert kayıplar endişeleri çoğaltıyor. O yüzden eğer böyle bir açıklama gelmezse Muhteşem Yedili tarafında ben açıkçası bir risk görmem. Ama böyle bir açıklama gelirse de ben bir risk görürüm açıkçası. Onu da söylemiş olayım. Bu seviyedeki ilk 6 ayda özellikle tahvil piyasasının takibini ifade etmiştim. Yani bundan sonra da öncelikli olarak takip edeceğim şey VIX'teki keskin hareketlendirmelerdir. Sonrasında da bir gün gelir de olası böyle bir açıklama gelirse şayet işte CAPEX harcamaların karşılığında elde edilecek gelirin beklenenden çok daha uzun sürebileceği minvalinde bir açıklama. O zaman ben de bakış açımı yavaş yavaş değiştirmeme sebep olabilir. VIX tarafında da Trump güç konusunda yani çok çok güçlü ama bu güç kullanımı biraz bazen farklı konulara sebep olabiliyor. İşte hatırlayın bir iki hafta öncesinde Fed Başkanı Powell görevden almayla ilgili olarak böyle bir ki hatta bu yayında söylemiştim yani evet Powell görevden alınır da Fed Başkanı görevden alınmamalı şeklinde diye. Orada böyle bir piyasanın nabzı böyle ölçüldü, hissedildi. Endeks geri çekildi ve sonrasında da zaten konu toparlandı. Böyle bir kuvvetler ayrılığına dokunabilecek konular olmadığı süreç içerisinde bence çok önemli olmayacaktır. Orada dediğim gibi VIX'in sert hareketlerine takiben bakmak gerekir. Devamlılığı var mı yok mu diye. Ama bence en önemli belirleyici konu da Muhteşem Yedil'den gelecek olası bu tarz harcama veya işte gelirin harcamaların karşılığında gelirin süresi veya vadesi gibi bir açıklama olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, Böylelikle kendi sorumu bir da şey cevaplamış olayım. sorabilir miyim size? Ya ben çok umursamadım. Sam Altman hani bir şey söylemiş. Yapay zeka ile ilgili balon malon bir şeyler. Yani öyle bir şey başlık görünce okumadım bile ne saçmalıyor diye de. Bakma şansınız oldu mu? Çünkü bu anlamda. Abi ben onu Oldu onu da okudum. paylaştık. Sen nasıl yorumladın Eray? Sen söyle ben sonra ben de söyleyeyim olmadı. Yo lütfen Hüseyin de hatta onun Ben bilgisini şöyle versin. Ben ben sonrasında onu da okudum paylaşırım. hatta birkaç farklı analizden de yorumladım. Yani Sam Altman'ın böyle bir şey söylemiş olması tamamen kendi rakiplerini yani diğer yapay zeka şirketlerinin finansman bulmasını zorlaştırmak amaçlı. Aslında bir balon durumu falan yok yani. Sam Altman da biliyor öyle olmadığını ama ısrarla bunu söyleme sebebi, daha böyle unicorn dediğimiz yapay zeka şirketlerinin finansman almasını zorlaştırmak ve kendi şirketini yani OpenAI'yı güçlendirme amaçlı. Açıkçası küçük rakipleri şimdiden önüne geçme, şimdiden finansman, bulmalarını engellemek için yaptığı bir şey yani, bir korkutucu yorum. Ben böyle yorumladım şahsen en basitinden. Teşekkür ederim. Hüseyin sen bir şey söylüyordun. Ya evet yani o raporları ve Sam Altman'ın açıklamalarını hepimiz okuduk. Bir kısmının haberlerini de hesabımızda yayınladık biliyorsun. Orada tabii Sam Altman'ın dışında bazı raporlarda MIT raporuydu sanırım. Özellikle yapay zeka ile ilgili yazılım geliştirmiş şirketlerin %95'in henüz para kazanmadığı ile ilgili de bir açıklama var aslında. Bu da yani rakamlarla zaten sabit bir konu ama bugünden yarına uygulamaların özellikle kurumsal işletmelerde yaygınlaşıp bunun paraya dönüşmesi zaten vakit isteyen bir şey. Yani bunu herkes zaten biliyor yani. Kimse çip üreten para kazanıyor, bunu cloud'a koyan, bu hizmeti cloud'dan satan
Amazon, Google, ondan sonra Microsoft bunların para kazandığını ama bu hizmetleri kullananların da o kadar da para henüz kazanmadığını zaten herkesin bildiği bir şeydi. Yani Sam Altman bunu söylüyor ama Cuma hocama da katılıyorum. Kendisi bütün parayı toplayıp biliyorsunuz yatırım turunda her türlü kaynağa ulaşabiliyorlar. Bazen şey olur, böyle bir açıklama yaparsınız ki yeni oyuncular işe girmesin. Zaten para kazanılmıyormuş burada deyip onları elemekle ilgili bir açıklama olabilir. Zaten bu konuda ama bilinen bir şey. Yani yazılım şu anda OpenAI'ya sorsak acaba karlılıkta mıdır? Bilançosunu görmediğimiz için bilmiyoruz. Muhtemelen onlar da kar etmiyorlar şu anda. Herkes zaten geleceğe yatırım yapıyor. İş çünkü Evet, çok evet. gelecekte. Ben bugün büyük bir işletmede çok uzun bir toplantıdaydım. Yani birçok ERP konuları, server storage yatırımları bunlar konuşuldu. Sonuçta Türkiye burası diyebiliriz ama yapay zeka ile ilgili henüz bu büyük işletmelerde bir şey konuşulmuyor. Yani belki Amerika'daki çok büyük işletmeler bunu çok iyi konuşmaya başladılar. Tam kim olduğunu da hatırlamıyorum. Yazılım ekibinde yapay zeka kaynaklarını az kullananları işten çıkartılmış bununla ilgili bir haberle karşılaştım. Tam da şirket hakkında değil. Kullanılsın istiyor. Herkes bütün çalışanlarının yapay zeka ile ilgili yardımcıları, agentları kullanmasını istiyor. Ama bu daha Amerika'da başladı. Dünyada yayılmış böyle bir fırtına henüz ben kurumsal işletmelerde Türkiye'de çok rastlamadım. Bunu nasıl paraya çevireceğiz? Fabrikalarda, işletmelerde yapay zekayı nasıl kullanacağız? İnsanlar nasıl kullanacak? Konusu henüz tam yerine oturmamış durumda. Buna katılıyorum. Balon demek biraz çok iddialı. Sam Altman'ın orada ya bu kadar işin içinde olup kendi ayağına sıkacağını da düşünmüyorum. Bunu iyi niyetli bir konuşma olarak da görmüyorum Sam Altman tarafında. Ama para kazanılmadığı yazılım tarafında bu da doğru. Bunu da iyi düşünmek lazım. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum. 2024 yılında Nvidia yine böyle 150 dolarları çıkıp aşağı düştüğünde ya bu işten galiba para kazanılmayacak dedikoduları yine konuşulmuştu. Evet. 90 dolarlara kadar indi. Herkes böbrek satıyordu. Vazgeçti. Kimse böbreklerini satmak istemedi. Ondan sonra şimdi 170-180 yukarıya doğru gidiyor. Tam da aynı döneme denk geldi. Yine bilanço dönemi. Yarın Nvidia'yı göreceğiz. Ondan sonra muhtemelen iyi bir bilanço gelecek ama yine yatırımcıları kesmeyecek. Diyecek ki ya tamam yükselmiş ama galiba Çin'e satış yapamamışlar falan. Yine bir hikaye yazılacak. Aşağı alacaklar, yukarı çıkartacaklar. Sonuç itibariyle eski bölünmeden önce düşünün. 809 dolar aslında şu anda 1700 dolarlara geldi. Öyle düşünün. Yani buralara geleceğini o zaman herkes şey diyordu. Ya zor olur. Buralarda zorlanır. 1500 dolardan geri döner falan deyip en son dediğim gibi böbrek satma hikayesinden de yukarıya doğru çıkmıştı. Bu böyle yani bir ileri iki geri bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Ama şeye katılıyorum yani teknik tarafta evet para kazanılmıyor. Yazılım şirketleri henüz bunu nakde çeviremediler. Ama Sam Altman'ın dediği gibi de bir balon olarak nitelendirilecek bir durumda yok. Çünkü herkes çok ümitli. Bunu herkes de kullanmak istiyor. Kim para kazandı? Palantir şirketini bununla çok büyüttü. Aşırı değerleme var. Ama yapay zekadan para kazanılabileceğini kanıtlamış örnekler de var. Var. Genelde bu iş nasıl başlıyor biliyorsunuz? Ya uzaydan başlar ya savunma sektöründen başlar. Ondan sonra büyük montanlı üretim yapan işlerde başlar. Tesla FSD'yi geliştirmek için kullanır. Bu tür büyük hacimli işlerde bunlar başlar. Henüz bireysel kullanıcıya net inmediği için para kazanmak çok kolay olmuyor diye düşünüyorum. Bir de yatırımı bunun çok zor. Yani şöyle düşün, Nvidia'dan bir işlemci alıyorsunuz 30 bin dolar. Yani yatırım çok pahalı. Tabii ki bundan para kazanmak çok kolay olmuyor. Bir AWS'ten bir yapay zeka kaynağı satın almak istediğinizde inanılmaz paralar ödüyorsunuz. Kaldı ki kendimiz de gidelim bir OpenAI'dan ya da ChatGPT, Gemini'den bir kaynak almak istediğimizde hala çok yüksek. Token fiyatları çok yüksek. Belki biraz da bunların ucuzlaması gerekiyor. Yani yatırım miktarı ucuzlayacak ki insanlar daha fazla bu işi kullanmak yönünde eğilimde olacak. Küçük yazılım şirketleri bunu kullanmaya başlayacak. Küçük şirketler kullanmaya başlayacak. Ama bunlar hep zaman isteyen şeyler. Şu anda şeydeyiz. Daha işin en başında serverları kurmaya çalışıyoruz. Ortada daha işlemci bulamayan şirketler var. Evet. Burada hani ikisi birbirinden biraz ayırmak lazım. Evet raporlar doğru. Yazılım şirketleri para kazanmıyor ama Sam Altman'ın dediği gibi de bir balon var açıklaması bence iyi niyetli değil. Teşekkür ederim. Ahmetciğim senin eklemek istediğin var Ya mıydı? ben çok açıkçası şey bile yani
başlığı görünce yani ciddiye bile almadım açıkçası. O yüzden şeyine bile bakmadım. Şeyine Yani bile Sam Altman bakmadım. şu an ABD'de bu yapay zekanın liderliğini oynuyor. Zaten o kaçınılmaz bir Ya şey. öyle. Stargate tarafındaki hamleleri de Trump'la yakın ilişkileri de Musk'ın yerine artık Altman Hı var. hı. Dolayısıyla bu açıklamalar iyi niyetli olarak çok görünmeyebilir ama gerçekler de var. MIT raporuydu senin dediği gibi. O yüzden eğer olası muhteşem yerinden böyle bir açıklama gelirse o zaman bakarım demiştim. Dolayısıyla aynı düşünceye devam ediyorum deyip artık sözü mikrofonu belki teslim ediyorum. Ben Teşekkürler ufak hocam. bir şey söyleyeyim. Yapay zekayı daha çok ekleyen şirketlerde daha verimlilik görüyorum. Yani örnek reklam şirketleri. İşte AppLovin'dir, Zeta'sıdır vesaire bilançolara baktığımız zaman burada yapay zekanın etkisini görüyorum. İşte büyük şirketlerde gene hakeza görüyoruz ama direkt yapay zekadan faydalanarak iş yapan şirketlerde çok az var. Örnek gerçekten de öyle. Yani Palantir vesaire sayabiliriz. İşte MongoDB falan sayabiliriz ama yani çok çok kısıtlı. Benim bir sorum var. Temel analiz yapan arkadaşlara sorayım. Temel analiz yaparken en çok dikkat ettiğiniz metrik nelerdir? Ben Sektör geleceği. Efendim? Sektör geleceği. Yok, Sektör geleceği. şirket bazında ya şirketin temelini fundamentals incelerken en çok Hı hı. dikkat ettiğiniz metrikler nelerdir? Ben Öyle hemen sorayım. söyleyeyim. Yani hikayesi iyiyse önce onu söyleyeyim. Hikayesi iyi değilse onu geçiyorum. Hikayesi iyiyse, sektör ileride büyüyecekse vesaire. Sonra geldik fundamental'a. Benim için önemli noktalardan biri borcu var mı yok mu? Çünkü hisse sulandırması meselesi buradan çıkar. Yönetimi bu anlamda çok agresif mi? Nasıl ilerliyor? Mesela benim CoreView değil de Nibius seçme sebebim budur yani. CoreView çok agresif ilerliyor. Çok kuvvetli işte ciro hedefleri vesaire var ama çok da büyük zararlar, çok da büyük hisse sulandırmaları getireceği net bir durum. İşte Nibius şimdiden Adjusted EBITDA'da artıya geçti. Bu anlamda baktığımız zaman hani biraz daha bir yöntem var mı? O önemli benim için. Dediğim gibi borcu olmamasına düzenli bir aset artışı var mı yok mu? Bu önemli benim için. Bir ciro artışı var mı yok mu? EPS değil de daha çok stock based var mı? SBC var mı? Şirket çalışanlarına vesaire ne kadar hisse sulandırıyor bu anlamda ve ileride bunun bir yön haritasını çıkarmış mı? Yani işte bu yıl %40 yapacağız da sene işte %30'a düşecek vesaire. Uzun yıllar bunları bana vermiş mi? Ve en sonunda da 12 ay ve 24 aydan da serbest nakit akışı çarpanını dikkate aldığını söyleyebilirim. Ben önce şöyle söyleyeyim. Nakit yani gerçekten o işlemi için yapmaya devam etmek için, hayatını devam ettirebilmek için nakit durumu gerçekten çok çok önemli. Eğer satışları varsa satışlarında düzenli bir artış yine benim en önemli baktığım ki karlılık biliyorsunuz hani en başta zaten olmayan konuların başında geliyor. Satışlarında düzenli bir artış varsa o da önemli. Bir diğer husus da aslında bazen gözden kaçıyor ama ABD'de arkadaşlar şey çok önemli. Yani CFO'nun rolü orada çok önemli. Haberlerde mesela CEO değişimiyle birlikte CFO değişimleri de çok çıkar. Ve ben bunu yani paylaşmıyorum ama sıklıkla okuyorum. Çünkü oradaki muhasebesel konular ABD'de çok farklı bir şekilde değerlendiriliyor. İşte Süpermikro'nun başına gelenler son bir yıl içerisinde en önemli konuların yani en basitinden gördüğümüz konuların başında geliyor. Ama dediğim gibi özellikle Nasdaq'taki raporlamaları zamanında teslim etmesi, bütçelemelerini zamanında teslim etmesi gerçekten önemli konu ama en başta olmazsa olmaz gerçekten o hedefledikleri teknolojiyi hayata geçirebilecek süreç içerisinde nakitlerinin var olup olmaması en temel nokta bence bir şirkette başlangıç aşamasında. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sorulara bakıyorum, çok fazla soru yok gibi. Sizlerin sorusu var mı başka? Ya da yorum yapmak istediğin Benim, bir konu. benim yok. Hüseyin'cim senin ekleyeceğin bir şey vardı galiba.
Yani benim olmadığım zaman diliminde faiz indirimi tahmini konuştunuz mu? Yani Eylül'de hepiniz Yok, konuşmadık. ya Eylül'de herkes şey bekliyor mu acaba faiz indirimini? Ben tarım dışı istihdamın, yani genel olarak ben Fed'in tarım dışı istihdamı çok önemli bulduğunu düşünüyorum. Bu anlamda tarım dışı istihdam ne yapmaları gerektiğini söyledi. Ben yani bu yıl içerisinde önemli oranda faiz indirim bekliyorum. Öyle. Evet, ben Ama de yani bekliyorum. Ama hocam çok sert Yani başlayacaklarını düşünmüyorum. 0.25 ile başlarlar ama önemli miktara gelir diye düşünüyorum. başlar diyorsun Ahmet. 25'te başlarlar diye düşünüyorum ya. Ben de Vallahi Eylül'de bir 25 ile başlanır diye düşünüyorum. yıl sonuna doğru yapacaklar yani. Ben en azından bir 3 tane falan yaparlar diye düşünüyorum. Çoğu analist 2 tane falan olacak. Hatta çoğusu 1 tane, maksimum 1 tane olur falan diyorlar. Bence 3 tane falan rahat olur yıl sonuna kadar. Bence de Çünkü öyle. çok fazla baskı yapıyor yani Trump yönetimi gerçekten. Öyle böyle ya tarihte görülmemiş bir baskı yapıyorlar FED'e. Hı hı. Ya düşün şeyi falan işte bugün haber geldi bak. Yönetim kurulu üyelerinden bir tanesini işte kovacağım dedi Trump. Yani hatta kovdu gibi bir Evet, şeyler onun üzerine imzaladı mı bir imzaladı mı öyle. mortgage üzerinden bir yolsuzluk Evet. soruşturmasının üzerine Yani gidiyorlar. evet Trump diyor ki ya faizleri indirmezseniz ben de diyor sizi rezil Tek tek ederim diyor değiştiririm. millete yani. Yani Aynen. başınızdakini değiştiremiyorum ama sizi Evet. tek tek değiştiririm diyor. Evet. Ya Yani direkt böyle itibar karalama gibi her türlü şeyi deneyecek yani. O yüzden bence eninde sonunda o faizler inecek. Eray sen ne diyorsun? Ben bir tane bekliyorum Eylül'de. E, Açıkçası şimdilik son, yani Ekim ve Aralık'ta şimdilik beklemiyorum. Onları duruma göre bakacağız diyorsun yani. Yani üfe ve tüfe de Evet, önemli. ve Powell'ın gibi diyeyim, veri setlerine bakacağız. Ya benim gördüğüm tabii şeyde Powell'ın son Jackson Hole'daki konuşması bence burada kendine bir yol açmak için yöntemi değiştirdiğini düşünüyorum. Yani ilk normal şartlarda biliyorsunuz bir sürü o veri setiyle ilgili her maddeyi kendi çıkarı açısından kullandı şimdiye kadar. Ve Nisan'da belki Eray hatırlayacaksın bir YouTube yayınımızda bu Powell'ın konuşmalarının arasında bazı cümlelerden bahsetmiştik. O da şuydu. Powell tarife etkilerini biz bu enflasyondan ayıklayamıyoruz gibi. Bunu nasıl etkisini göreceğiz bunu bilmiyoruz demişti. Bunu Nisan ayında söylemişti. Ama Jackson Hole'daki toplantıda sanki bunun yöntemini çözdük gibi konuştu. Yani biz tarife Evet. etkisini görüyoruz. Hı hı. Bunun geçici olduğunu kabul ediyoruz. Bir dönem değil birkaç dönem etkisini göreceğiz dediğine göre bunu demek ki enflasyonu etkisini ayırmayı başarmışlar diye kabul ettim ben. Ben Ben onu açıklamayı kabul öyle etmedim. anladım. Dinamik enflasyon muhabbeti geçmişti. Evet, %2 hedefinden vazgeçtiler gibi duruyor. evet. Bunun daha fazla olacağını kabul ettiler bana göre. Evet, onun Bu işte anlamda da o bunu tarife çok etkisini önemsediklerini galiba o düşünüyorum. fazla kısmı dediği kısımda o tarife etkisi ya onu göz ardı edelime geldi konu. Evet. Ama işte bunu İşsizliğe hesaplayabildiklerini bıraktılar. düşünmüyorum ben. Onu söyleyeyim. Ama şu var yani geçen sene de daha fazla faiz indirimi konuşuluyordu işte yaz aylarında ve Hı daha hı. öncesinde. Hı hı. Çok da faiz indirimi yaşamadık. Ta ki tarım dışı istihdam geçen sene de tam böyle bir revizyon yedi. Ondan sonra 50 bas puanlık bir faiz indirimiyle karşılaştık. Hı hı. Bence yani tarım dışı istihdam Fed için çok hayati bir mesele. Çünkü temel görevlerinden bir tanesi. Bunun yani iş piyasası önemli. Bu anlamda bir tarafta bu olduğu için ağırlığı tamamıyla hani şu anda inanılmaz bir enflasyon olmadığı için şu anda tam tersi bir yere ağırlık vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Katılıyorum. Yani burada bir kendine kapı açtı. En azından bir faiz indirimi yaparsa sebebini Jackson Hole'daki konuşmasında hazırladı diye düşünüyorum. Korkutan şey de benim açımdan şu. YouTube'daki yayınımızın altına bir takipçimiz yazmıştı. Üfe bizi çok korkuttu diye. Evet yani Üfe gerçekten biliyorsunuz böyle 0 nokta küsuratlarla aylık enflasyon görmeye alışkınız. Böyle 7 puan, 8 puan, 9 puan sebze fiyatları 38 arttı, ham madde fiyatları böyle arttı. Onları gördüğümüzde o beni çok korkuttu. Yani onları tarife dışında olan enflasyon kısmı bir soru işareti olarak orada duruyor. Ama bence şeyi yaptı. Yani bu işin yolunu yaptığını düşünüyorum. Benim şahsi görüşümde faiz indirimlerinin artık başlaması gerektiğine inancım var. Powell tarafında öyle bir mesaj aldığımı düşünüyorum ben de. Ya ben şunu düşünüyorum hani
bu tarife etkisinin ben bir yerden sonra enflasyonu çok önemli bir yere getireceği kanaatindeyim ama bir miktar bence enflasyonla yaşamaya devam edecek Amerika. Çünkü istihdamı ve büyümeyi önceleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ondan sonra ama artık bir yerden sonra çekilemez duruma geldiğinde enflasyon, o zaman başka bir şey konuşuruz. İki hedefini Trump bıraktıklarını çıkar der düşünüyorum. ki %3, pardon Hüseyin'cim, Trump çıkar der ki %2 hedefi, ya boş verin, biz ABD olarak %3 hedefle de yaşayabiliriz. Bu yolda da zaten büyümeye de devam ediyoruz der. %2'lik hedef bir an ortadan kalkar, %3 olarak yolumuza devam ederiz dediğine paralel Ahmetciğim. Yeni gerçekliğimiz bu diyebilirler. Artık Amerika'nın yeni Yok, zaten enflasyon söyledi onu gerçekliği. ya. Evet. Powell zaten Jackson Hole'da yaptığı açıklamayı da aslında şey dedi, yani tamam artık biz %2 diye tutturmayacağız dedi yani. Aslında Powell'ın orada söylediği şey oydu basitçe. Bunun yolunu yaptığını düşünüyorum ben de. Evet, yorumlara da bakıyorum. Çok fazla yorumumuz kalmadı açıkçası. Dilerseniz yavaştan son sözlerimizi söyleyerek de kapatabiliriz. Ne dersiniz? Valla ben böyle bir kadroyla yani muhabbet etmekten çok keyif alıyorum açıkçası. Kesinlikle. Bunu böyle arada, her zaman olmasa da yapalım. Son derece kendi adıma da çok faydalıydı. Evet, evet. Teşekkür ederim her emeğe geçene, her konuşana. Ben de teşekkür ederim. Hem söz verdiğiniz için, hem davet için, hem sorular için. Elimizden geldiğince fikirlerimizi ifade etmeye çalıştık. Umarım faydalı oluyordur diyeyim. Bu arada Evet. kayıt için de çok soran oldu. Sonra yetişemeyip sonradan dinlemek isteyenler var. Katılımcı hocaların hepsi de eğer izin verirse YouTube'a da yükleyeceğim. Oradan da kayıtlı olarak dinleyebilirsiniz. Çok değerli sorular, çok değerli kişiler tarafından cevaplandı. Bence çok faydalı bir yayın oldu. Bunu bir kere yapmıştık. O da çok iyiydi. Bu bence onun da üstünde çok daha iyi bir yayın oldu. Bence de arada yapalım. Sohbet olarak geçmesi de bence ayrıca iyi oldu. Çok fazla hisse konuşmadık. Daha çok tarzlarımızdan bahsettik. Neler yapıyoruz? Hepimizin farklı bir stratejisi var. Bazımız Evet. yatırımcı, bazımız trader, bazımız ikisini birden yürütüyor. Hepimizin tartıştığı güzel bence paylaşımların olduğu bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin ağzına sağlık. Evet, biz de Biz teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Güzel bir Biz de toplantıydı. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Çok uzatmadan bence tekrar yapalım aynısını. Hem ben de iyileşmiş olurum. Evet. Ama bir dahaki sefere arkadaşlar, yani en azından paylaşırsak, takipçiler böyle sorularını yazarsa bence daha güzel, böyle farklı sorular da olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Soru Çünkü alırız birkaç olmadı. defa paylaştık ama çok soru gelmedi ya. Herhalde insanlar da tam Gelmiyor. anlamadı. Başlamadan gelmiyor sorular. Galiba ne konuşacağımızı tam anlamadılar herhalde. O da Öyle, olabilir. öyle Yine anladım ben. paylaşım yaptığımızda soru sorulmasını isteriz. Ama daha çok yine sanırım yayında soru gelecektir. Evet, teşekkürler Çok teşekkür arkadaşlar. ediyorum Görüşürüz o hepinize. zaman. Teşekkürler. İyi Teşekkürler. Yayından akşamlar. Görüşmek arkadaşlar üzere Sağ olun. sizlere de arkadaşlar. çok Hoşça kalın. teşekkürler dinlediğiniz için. Uzun bir yayın oldu. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar. İyi geceler.